kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz, 2024-2025 sezonunun ilk İstanbul derbisinde, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde galip gelen taraf Cimbombom oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'lik net bir skorla, ezici bir skorla yenerek Galatasaray'ımızı tebrik ediyoruz. Ne demiştik hocam? Şampiyonluklar nereden geçer? Derbiden geçer diyorduk. Hocam arka taraftan bir ses, yayın sesi geliyor ama bir zahmet rica ediyorum. Bende değil. Tamam. Evet hocam. Evet, şu an tamamız hocam. Yayına da girdik, başladık. Değerli kıymetli takipçilerimize, izleyicilerimize herkese selamlar olsun. Bugün bizi uzun ve güzel bir yayın bekliyor. Tek tek notlarımızı aldık. Saha içi, saha dışı bütün olayları hepsini değerlendireceğiz. Demek ki Sayın Jose Mourinho ne demekmiş? Futbol sahada oynanıyormuş. Saha dışında değil, basın toplantısında değil. Futbol yeşil sahada, yeşil zeminde oynanan bir görsel şovdur. Jose Mourinho bilmiyorsanız lütfen bugün itibariyle bunu öğrenmiş olursunuz. Adnan hocam, kaç maçtır yenilmiyordu Fenerbahçe? 32 maçtır mağlubiyeti yoktu. En son Trabzonspor'a yenilmişti. Bugün o 32 maçlık seri bitti. Buyur hocam, söz sende, devam edebilirsin. Evet hocam, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Sağ olun hocam, teşekkürler. Tüm izleyicilerimize de iyi bir cumartesi akşam diliyoruz. Hep mutluyuz gerçekten. Benim şöyle mutluluk şeyim şu hocam. Bak sahada olduğu zaman futbolcular ne kadar temizdi değil mi? Yani Evet. sahada gerçekten bak tribünler bile çok güzeldi. Ya gerek Evet yok hocam. işte. Bu kadar insanlar, bu kadar güzel insanları germeyelim, birbirine düşürmeyelim. Gerçekten ne kadar güzel bir temiz maç oldu. Galatasaray bugün farkı kaçırdı. Bunu da söyleyeyim hocam. Yani Evet Yunus'un ben gol atmasını beklerdim. Yani Yunus çünkü artık formasını sağlamlaştırması lazım. Bu maçta da gole ihtiyacı vardı. Gol atmadı ama çok da güzel futbol çıkardı bugün. Futbol oynadı Yunus'u. Tebrik ediyorum. Evet Hocam şimdi bugün şöyle bir başlık atsak mesela. Doğruyu yapan Okan Hoca kazandı. Yanlışı yapan Mourinho kaybetti. Yani kısacası özetimiz böyle belirtiriz yani. Çok Evet temiz hocam. maç oldu. Futbolcular iyi niyetliydi hocam. Yani gerçekten bir derbiye yakışır bir futbol oldu. Git gel git gel ama Galatasaray çok bariz üstünlüğü vardı. Fenerbahçe'nin gücü yetmedi Galatasaray'a bugün. Yetemezdi de zaten gerçekten bakıyorsun şöyle ilk 11'ine baktım Fenerbahçe'nin. Hocam 4 bir de kaleci 5 defans. Orta sahada İsmail, Szymański, Fred. Hocam bunların hiçbiri ileri adam eksilterek giden futbolcular değil. Bak düşün. İleride 3 kişi kalıyor. Tadic zaten bugün sahanın en kötüsüydü. Geriye kalıyor 2 kişi. Fenerbahçe 2 kişiden bir şey yapamaz. İşte bal yapmaz arı gibi ileride döndürdüler durdu. Yani bugün Galatasaray'ı mümkün değil. Beraberlik şansı bile yoktu Fenerbahçe'nin. Gerçekten oyun anlayışı olarak. Galatasaray'ın orta sahası çok iyiydi. Galatasaray'ın orta sahası hocam hem dinamik hem adam eksilden yani futbolcu geçen orta sahası var. Çok farklı. Hocam Bak, bugün maçı izlerken ne düşündüm biliyor musun? Bak aynı şeyleri düşünmüşüz. Dedim ki evet. ben bugün itibariyle futbol literatürüme yani bilgime bir şey daha ekledim. Artık yeni jenerasyon futbolda orta sahalar oyunu çözüyor hocam. Tabii canım. Yani Tabii. şu an yeni jenerasyon futbolda orta sahan güçlüyse hocam Evet. maçı almışsın demektir. Buyur hocam. Kusura bakma. Hocam o eski 10 numara tabiri işte beyin 10 numara olur diye o dönem bitti hocam. Şimdi orta sahanın üçlüsü adam eksiltebilen, dinamik, hem ileri hem geri kompakt oynayan futbol anlayışı var artık. Ve Galatasaray'ın bu üçlüyle Fenerbahçe'nin üçlüsünün arasında dağlar var. Bak Fenerbahçe'nin İsmail, Fred, Szymański adam geçemiyorlar hocam. Bunlar çalım atıp adam geçemiyorlar. Öyle şeyler yok. Ama Galatasaray'ın orta saha 10 numarası Mertens. Bak Szymański'nin yapmadığı o bir pozisyonda aynısını kalecinin üstüne vurarak Mertens gol yaptı. 37 yaşında öbürü 25 yaşında bak. Bunlar önemli.
Galatasaray'ın ayakları çok iyiydi hocam. Yani ben bugün Saray'ı çok beğendim. Gerçekten çok. Bir de diri de futbol oynuyor. Yani vücudu, fiziği de çok diri. Bana göre sahanın yıldızı Saray'dı hocam. Katılıyorum hocam. Aynen Bana katılıyorum. göre sahanın, maçın adamı, yıldızı Saray'dı hocam. Yani hocam şöyle yine ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Yani Okan Hoca çok doğru şekil yaptı. Doğruyu yaptı. Mourinho bugün yanlış kadroyla da başladı. Mourinho zaten bu takıma hiçbir şey katmamış hocam. Yani geçen sene İsmail Hoca'nın kadrosundan daha da geriye gitmiş. Bak gördük ilk derbide. Daha bunun Beşiktaş maçları var, diğer maçlar var. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı olmamış. Yani Mourinho'nun eli hiç değmemiş. Mourinho diyordu ya hafta içinde biz bildiğimizi yapacağız. Galatasaray'ı önemse. Bildiği neymiş hocam? Bildiği bir şey yokmuş. Yani Evet. bildiği bugün gördük maçı Mutlu hocam değil mi? Ne yapmış yani? Evet, Hiçbir şey evet. yok. Gerçekten takım yani eğer ileride Dzeko olmasa hocam Dzeko inan Fenerbahçe ileriye gidecek hiçbir ayağı yok bak. Dzeko orada mücadele o da 38 yaşında bir futbolcu 37-38 yaşında. Gerçekten o biraz mücadele ediyor yani iyi niyetinden. Onun haricinde hocam takımın hiçbir şey yok. O da istediği Tabii, topları alamadı. Tabii. Yani. Yani diyeceğim şimdilik bunlar. Mutlu hocam. Evet, hepinize iyi akşamlar. İzleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Barış Hocam, bugünkü maçta Galatasaray yapılması gereken ne varsa hepsini yaptı. Adnan Hocam daha çok Fenerbahçe ağırlıklı konuştu. Ben Galatasaray ağırlıklı konuşacağım. Yani şimdi burada sahanın yıldızı her ne kadar Sara gibi gözükse de ben burada sahanın yıldızının Hocam sesini kısıyorum. Sen devam et hocam. Buyur hocam. sahanın yıldızının Mertens olduğunu söyleyebilirim ben. 37'lik Tamam Mertens hocam. olduğunu söyleyebilirim. Yani Mertens ilk yarıda özellikle gerçekten yani kendini maça tam konsantre etmiş. Yani tam böyle yapılması gereken her işi, ara pasları, uzun pasları, duran topları, hatta golü dahi yaparak yani sahada adeta yıldızlaştı diyebiliriz. Yani hep kafamızda maçtan önce şüphe oluşuyordu. Yani Mertens o ilk 11'de olsa mı olmasa mı falan niye diye. Ya şimdi aynı sizler gibi sizlerin de grupları var. Bazı gruplardan falan ben takip ediyorum. Ver yansın ediyorlar Okan'a bilmem şuna buna falan. İşte Mertens'i niçin ilk 11'e almış bilmem kimi niye oynatmış, Yunus'u niye oynatmış falan. Ya arkadaşlar ya Okan Hoca dediğiniz adam Okan Hoca yaşının yarıdan fazlasını futbolun içerisinde 3'te 2'sini futbolun içerisinde geçirmiş bir insan. Yani her ne kadar tamam bizler de futbolun içerisinde olsak da ya o adamın bir bildiği vardır. Takımla birebir olan insan odur yani. Evet. Her şeyi yakından takip eden kişi odur. Yani bu kadar da acımasızca eleştiri yapılmasını ben anlam veremiyorum yani. Neticede yani kadroyu kurdu, oynattı, meyvesini de aldı yani. Söyleyecek hiçbir şey yok yani Okan Hoca'ya. Onun haricinde Galatasaray'da yani tek tek hepsini söylemeyeceğim. Yani burada daha önceki yorumlarımızda da söylediğimiz gibi Sanchez Galatasaray'ın omurgası kardeşim ya. Galatasaray'ın omurgası. Patron evet, hocam. Sanchez varsa evet. Galatasaray var ya. Bu kadar net söylüyorum yani. Sanchez bu takımın bel kemiği. Onun haricinde yani düzeltiyorum. Abdülkerim bu son 3 maç öncesine kadar yani bayağı bir formdan düşmüştü ama gördük ki bugünkü maçta bayağı kendini toparlamış, bayağı bir yani oyuna hocam saçını oldu. ne zaman düzgün taramaya başladı ondan sonra düzeldi Abdülkerim. Evet. Hani uyarılarımıza kulak astı. Dedik şu saçını düzgün yap. Anladın mı? Evet. Ondan sonra Abdülkerim de kendine geldi yani. Evet buyur hocam. Onun haricinde defansta yine İsmail Jakobs'a dikkat çekeceğim. İsmail Jakobs mesela ya şimdi biz şey diyoruz Yelert'i falan ya abicim hayır ya. Ya fiziğini olduğu gibi kullanıyor, gücünü kullanıyor yani. Çok ben hayran kaldım ya. Ben çok beğendim hocam. Ben de çok iyi. Hocam ya senle biz bak bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün gruptan da WhatsApp gruptan da hep böyle mesajlar attın falan. Hep aynı şeyleri not almışız. Evet, aynı şeylerdeyiz. Demek aynen ki öyle. Hayır şunu demek istiyorum. Aklın yolu bir demek istiyorum. Yani hani biraz futboldan anlayan birisi bütün bunları görebiliyor demek ki. Buyur hocam. Aynen öyle.
Ya burada yani oyunda biraz ben Yunus'tan tedirgin oldum. Yunus çok güzel oynadı, çok güzel driplingler attı. Ancak sarı kartı erken görmesi bende tedirginlik yarattı. Hatta takımda da tedirginlik yarattı. Bütün izleyicilerde de bu olmuştur tahminim yani. Ben acaba bir kırmızı kart olur mu korkusuyla acaba çıkarsa daha mı iyi olur diye düşündüm ama çıkarmadığını da Okan'ın daha sonraları yani Yunus'un yapmış olduğu dripliklerle ne kadar haklı olduğunu anladım yani. Adam işi biliyor kardeşim. Ne kadar kızsak da ne kadar şey yapsak da Okan Hoca işi biliyor. Yani Yunus'a bak ne kadar ya sarı kartlı adam ya ben şimdi çıkartır falan dedikçe adam maçın sonuna kadar devam ettirdi. Ve o şeyin Yunus'un Adana Demirspor'da oynadığı gibi hızlı koşularından faydalanarak takımı sürklase etti yani. Fenerbahçe'yi sürklase etti resmen yani. Gayet güzeldi. Yani şey olarak burada bir şeye dikkat çekeceğim. Yani Kaan biraz tabii oynadığı rakip futbolcunun da etkisi var bunda. O Maxim'e karşı oynadı. Biraz ağır kalır gibi oldu ama genel anlamda söyleyecek olursak takımın tamamı 10 numara 5 yıldız. Yani bu maçta daha önceki haftalar ne dedik? Galatasaray'ın gerçek gücünü Kadıköy'de göreceğiz dedik ve gerçek gücünü Galatasaray Kadıköy'de gösterdi. Gerçek gücünü gösterdi. Demek istiyorum ki Galatasaray bu sene kafaya koymuş, ben 5. yıldızda alacağım, o rütbeyi de takacağım diye kafaya koymuş yani. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Her ne kadar kesin olarak Ali Koç açıklama yaptı. Artık öyle yani öyle bir düşüncelerimiz olmayacak. Her maçı alacağız gibi açıklamalarda bulundu falan. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray kardeşim. Bu kadar net söylüyorum yani. Ben buradan yangın tayfaya da şunu söylemek istiyorum. Transfer döneminde bu yangın yapan tayfaya, bizim kendi tayfamıza, Galatasaray tayfasına, ya arkadaşlar yerden yere Ya vurdunuz şu bıktık takımı. ya, bıktık ya, Ya vallahi hakikaten şu takımı, şu yönetimi, şu yani hocayı, bizim içimizde herkes futbolu çok iyi biliyor. Herkes çok iyi biliyor. Bu yangın tayfa özellikle çok iyi biliyor. Ya tamam. Her şeyin ya. bir isteme Özür adabı diliyorum vardır. Barış Hocam. Özür diliyorum Barış Hocam. Takım 3-0 öne geçmiş. Hala ver yansın ediyorlar ya. Ya ben anlamıyorum Aynen ya. öyle. Ya Aynen öyle. artık şüphelenmeye başladım. Yorum yazanlardan bazılarına bakıyorum. Ya rakip takım taraftarı mıdır nedir diye düşünmeye başladım artık yani. Ya Öyledir bak, hocam. Öyledir Yapan onlar. işler var bak yani. hiçbir transferi beğenmeyenler, sadece bir Osimhen'le gazı alınan bu bizim yangın tayfa. Tamam mı? Bak Jakobs dedik. Doğru mu hocam? Evet. Bak bir de şu var hocam. Geçen sene ilk yarı üzerinden konuşuyorum. Sadece ilk yarı üzerinden konuşuyorum. Bu maçta geçen seneki kadroyla şimdiki kadro arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sadece Maxim vardı. Tamam mı? Sadece Maxim vardı. Galatasaray'da Jakobs vardı. Osimhen vardı. Osimhen vardı. Sara Sara vardı. Sara vardı. Evet. Bu üçlü, yani Galatasaray'ın hani hep söylüyoruz ya hocam, işte hazır değil takım, daha işte transferler yaptı, işte hazırlanması lazım, işte uyum sağlaması lazım, o olması lazım, bu olması lazım. Fener daha hazır bir kadroyla çıktı Galatasaray'ın karşısına. Transfer bazında da söylüyorum. Geçen seneyle bu seneki kadro arasında çıkan kadroda bir tek Maxim vardı değişiklik Fener'de. Galatasaray'da 3 tane oyuncu vardı. Yani ya artık bizim bu yangın tayfanın her yazılana, her söylenene bu denli belden aşağı sadece futbolu onlar biliyormuşçasına yorum yapması, konuşmasını bırakması lazım kardeşim. Biz bizi yenecek tek bir ruh var. O da bizim yine kendimizdir yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim şu an ligde futbol anlamında rakibimiz yok. Bunu artık anlayın. Hatalar olmadı mı? Oldu. Tamam. Ya arkadaşlar, transfer sezonunda, transfer döneminde hep ne dedik? Dedik ki transfer işi marketten, bakkaldan sakız alınır gibi olmuyor. Bu iş böyle gitmiyor. Her şeyin bir zorluğu var. Bakın samimiyetimle söylüyorum. En azını söylüyorum ha. Adnan hocam sen de bilirsin. 2 tane transferimize bizim
kendi rakiplerimiz tarafından Taş çelme koyuldu. atıldı. Taş Taş koyuldu. koyuldu, Çelme tabii. Tabii atıldı. canım, onlar tespitli zaten, belli yani. Telefonlar gitmiş. O hafta içi Tabii. 2-3 gün üst üste telefonlar gidiyor Evet. menajerine. Evet. Bütün bunları göz ardı etmememiz lazım. Bütün bunlara rağmen ya biz Galatasaray rakiplerinin de transferlerini yapıyor. Beşiktaş'ın da transferini Galatasaray yapıyor. Fenerbahçe'nin de transferini Galatasaray yapıyor. Evet. Galatasaray kime talip olsa bu iki takım Yani- hemen taş atmaya biz alalım. Aman Ya- Galatasaray almasın, biz alalım. Rafa şeyine Silva gidiyor. ile Immobile Galatasaray'la anlaşmıştı. He. Beşiktaş Gallemetler Beşiktaş Ya aldı. arkadaşlar lütfen, o yüzden yangın tayfa kendinize gelin arkadaş. Kendinize çeki düzen verin, kendinize gelin. Bu takımı hep beraber şampiyon yapacağız. Öyle her şeye yangın yapmak yok. Olmaz yani. Böyle bir futbol anlayışı yok. Sakin kalacaksın ya. Sakin ya. Okan Hoca her gün bu oyuncularla beraber. Bilmiyor mu neyin ne olduğunu? Siz mi çok iyi biliyorsunuz yani? Ha, eleştireceğimiz yerler elbette var. Olacak. Ama eleştiri dozunda olacak. Yani yapıcı eleştiri yapmamız lazım. Evet. Okan Hoca bile, futbolcular bile nasıl rahatladı transfer sezonu bitince, bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl Abi, kafası futbolcuların rahatladı. kafaları rahatladı yani. Abi. Ya bir bırakın, rahat bırakın şu takımı bir ya. Bir salın ya. Ya o kadar sakin, yani göze hoş gelen bir futbol ortaya koydular ki yani İnanılır gibi değil. akılları, ya gerçekten Ben bana çok buradan hoşuma gitti. maçın Yani. hakemine de daha maçın 8. dakikasında arkadaşlar, şöyle yayınımızı izliyorsunuz, mesajlar geliyor. Şöyle bir toparlayalım. Bir mola vereceğiz sizin için. Ara vereceğim. Bütün hepinizin mesajlarını okuyacağım. Mesaj yazmayı unutmayın. Yine yoğun bir ilgi var. An itibariyle 536 kişiyiz. Lütfen yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olun. Şöyle bir 3000 yapalım, 4000, 5000 yapalım arkadaşlar. Yayınımıza sürekli bir abone sirkülasyonu yapalım. İyi gidiyoruz. Daha iyi olacağız inşallah. Yani dakika 8 notlarıma bakıyorum. Sanchez'in ayağına Dzeko basıyor. Evet. Dzeko Sanchez'in ayağına basıyor. Hakem oralı bile değil ya. Ya arkadaş. Direkt yani, hadi kırmızı kartı geçtim. Direkt kartlık yani. Ne verirsen ver Hocam, yani. Kartlık ya. Hocam biz diğer maçlarda ne izliyoruz ya? Biz diğer maçlarda ne izliyoruz? Yani bu kadar istikrarsız, bu kadar birbirinden tutarsız kararlar olabilir mi ya? Aynı pozisyonda birçok hakem sarı kart veriyor ki doğrusu o. Bu pozisyonda kart bile vermedi ya. Evet. Oralı bile olmadı. Daha notlarımda bir sürü var. Ha, şimdi Galatasaray 3-1 yendik diye biz bunları konuşmayacak değiliz. Konuşacağız elbette. Ya Barış Hocam, ben şunu söylemek istiyorum. Yani o verilen penaltıya Fenerbahçeli taraftarlar bile rahatsızlık duymuştur yani. Futbolcular Böyle bir inanmadı. Ya Futbolcular ben inanmadı. Böyle saçma sapan bir penaltı Ben- olabilir mi ya? Ben hayatımda böyle bir tiyatro Ya penaltı kardeşim, görmedim ya. düdüğünü götür Asya bırak hakemliği İnanılır gibi değil hakemliği. ya. Ya Sen hocam, nasıl görüyorsun ya? Yunus'un offside'dan golü dünya, alem, cihan görüyor ki offside 3 metre 4 metre. Evet. Ya evet. hakem, orta hakem VAR'dan offside bu pozisyon demesini bekliyor. 2 Çünkü dakika, kendi- 3 dakika. Onay almak istiyor. Çünkü özgüveni yok. Çünkü özgüveni Ya yok. hocam, Abi. Bir hakemle. Kendini kurtarma derdinde yani, peşinde yani. ya Mutlu hocam, kendini neyini kurtaracak? Yan hakemin var senin ya. Yan hakemin senin. Eğer sana hocam pozisyon offside dediyse illaki bunu VAR'ı mı beklemen lazım ya? Ya Evet. bu kadar formsuzluk, bu kadar, ya bir şey söyleyeyim mi hocam? Bak, teknoloji hakemlerin hayatına girdiğinden beri kulaklık işte varmış, oymuş, buymuş, ne kadar çok teknoloji girdiyse Tembelleştiler. hakemler tembelleşti hocam. Hakemler hakemlik şeylerini, kabiliyetlerini kaybetmeye başladı. Çünkü her şey kulaklıktan, ya yan hakemden geliyor ya VAR'dan geliyor. Ya kardeşim, offside pozisyonu Yunus'un ya açık ara net. Yani 3 metre offside, maçı durdu. Ya maçı 2 dakika orada onay beklemek için, bilmem ne için maçı soğutuyorsun. Ya kardeşim, offside devam diyeceksin ya. Bu kadar mı zor bu işler ya? Barış Hocam, penaltı pozisyonunda yani hadi hakem verdi.
Ya VAR'ın için devreye girmiyorsun kardeşim. Sadece hiç penaltı girmedi. olduğu vakit mi girmen gerekiyor devreye ya? Penaltı Hocam, değil. Gir devreye. Hocam, Hocam Hayır maçı kardeşim ya. Hocam maçı farklı Real mağlup Madrid ettirmek maçında istemediler Fenerbahçe'ye. Real Farklı Madrid mağlup ettirmek maçında istemediler. hocam Real Madrid maçında orta hakem kimdi bizden? Halil Umut Meler miydi? Meler'de. Halil Ümit Halil Meler'de. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler'e ne söyledi? Real Madrid'in teknik direktörü gitti. Dedi ki hocam dedi saygıyla söylüyorum ama dedi bugün dedi performansınız inanılmaz berbattı, kötüydü dedi. Ya arkadaş eskiden hadi içeride diyorduk hakemler kötü, dışarıda farklı yönetiyorlar diyorduk, daha iyiler diyorduk. Hocam o da bitmiş. İçeride dışarıda bizim hakemler bitmiş hocam. Kusura bakmasınlar. Hiçbir şekilde bizim hakem triyomuz Türkiye'de ya kalite sıfır ya. Öyle diyeyim ben size yani. Hocam çok Yani- özür diliyorum. Mesajlarımız çoğaldı. Evet. Bir okuyayım hocam. Ara verelim bu arada lütfen. Tamam. Evet. Uğur abim hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür İyi yayınlar ediyoruz Uğur olsun. kardeşim, sağ Harika bir olasın. oyun demiş. Harika bir sonuç. Selamlar, sevgiler olsun demiş. Selam sevgi bizden Bizden de, abi. evet. Kenan selam, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Uğur abiye buradan yapmış. Levent Doğan selam aleyküm. Hem maçı hem Yunus Evet. Akgün'ü Evet, kazandık çok güzel demiş. bir tespit. Çok güzel Çok bir güzel. tespit. Yunus Harika. güzeldi, evet. Harika. İlk defa helal olsun Okan Hoca'ya. Korkmadan cesurca bir maç çıkardı. Kenan gene muslukları açtın. Yani Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Bereket versin. Kesene bereket. Levent Doğan, Adnan Hocam ne demiş? Adnan Hocam Acun Ilıcalı çok üzülmüş diyor. Ondan sonra Musa Doğan derbi maçı bilgiler vermeniz muhteşem. Teşekkürler. Tavsiye ediyorum demiş. Sağ olasın. Teşekkür ederiz Musa. Uğur abim neymiş? Maxim'in muhteşemmiş. Yok Fred keşke bizde olsaymış. Yok dünyanın en büyük hocasıymış. Fiyasko bozuldu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki sadece saha dışında Galatasaray'a laf atmak için geldiyse Mourinho çok pahalı bir transfer olmuş yani. Hani o yüzden Mourinho susacak. Barış Türk hocam. futbolunu öğrenecek. Sahada nasıl oynandığını bilecek. Ondan sonra konuşacak. Buyur Adnan hocam. Barış hocam. Mourinho zaten Galatasaray maçı için getirildi. Artık ihtiyaç kalmadı. Geri gönderebilirler. Yani ikinci maça gerek yok. O zaman Yok, zaten gerek Galatasaray yok. şampiyonluğunu ilan Gerek edildi. yok. Mesele yok yani. Yani Galatasaray maçı için getirildiydi. Güle güle. Evet. Evet. Levent Tabii Adnan Hocam Sara Sar- çok iyi topçu olacak demiş. Saray ben beğeniyorum zaten. Çok tam futbolcu fiziği var. Ya bir de Brezilya Evet. ya abicim ya. Ayakları çok iyidir. Hocam hem Brezilya olur hem de dayanıklı atletik olduğu zaman gerçekten stardır yani. Star olur. Biz çok eleştirdiler bu işte İngiltere 2. liginden alt ligden alındı diye. Abi alt lig hep yıldız topluluğudur İngiltere'nin alt ligi. Aynen. Bunu hiç kimse bilmiyor ve en pahalı futbolcu alt ligden alınır İngiltere'de. Yani Sara müthiş. Zamanla zaten Saray'ı daha da göreceğiz. Saray şimdilik daha bir şey göstermiyor. Aynen. Yani yeter ki o özgüveni geldikçe, goller Tabii. attıkça Alex Yani biz- tarzı bir futbolcu diyebilir miyiz Adnan hocam? Alex'in güçlüsü hocam. Alex'in güçlüsü. güçlüsü. Doğru Güçlüsü. söylüyor. Doğru söylüyor. Teknik olarak. Google hesabı Evet. derbi maçta kazanan Cimbom oldu. Helal olsun. Skor 3-1 demiş. Kenan Evet. demişti Ceko olmasaydı gerçekten de büyük mücadele verdiğini düşünüyorum demiş. Tabii. Ömür ligin başında en önemli maçlarından birisinde Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı olsa da yarış içinde kalınmaya devam edecek. Galatasaray için tek kelime tebrikler demiş. Tabii ki canım. daha Şampiyonluğa bitmedi. oynayan bir takım Canım yani. bırakmaz yani. Fenerbahçe Aynen kötü öyle. takım değil yani. Faruk Bugün Aslan bence Fenerbahçe kazanmayı uzun zamandır hak ediyordu demiş. Tamam. Sedat Ağbaş Galatasaray hak etti demiş. İlkay Tokat oynayan kazandı. Yapacak bir şey yok. Civankaya arkadaşlar maşallah hep yeni izleyicilerimiz de geliyor. Arkadaşlar yayınımızı beğenip kanalımıza abone oluyoruz. Mottomuz bu. Yani
Kanala gelip yayını beğenmeden, abone olmadan gitmek yok. Civankaya, Galatasaray Fenerbahçe tebrik ederim. Çok zevkli bir maçtı demiş. Uğur abim, Mertens ile başlamak gerekiyor diye bir haftadır kendimizi boşuna yırtmadık. Abi aynen öyle, doğru söylüyorsun. Tabii canım, tabii Barış canım. Öztürk Bey kardeşim haklı çıktık diyor. Aynen öyle. Aynen Uğur abim, doğru söylüyorsun. İzzet, Galatasaray sonuna kadar hak etti. Arkadaşlar mesajlar çok, okuyacağım hepsini. Biraz vaktinizi alacağım. Aynen Mourinho falan bu en büyük cimbom demiş. Uğur abim vallahi bu futbolu görünce bırakın şampiyon UEFA. Abi oralara geleceğiz. UEFA Kupası hayalimizi, bu seneki UEFA Kupası hayalimizi de konuşacağız. Var bir hayalimiz daha yani. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Barış hoş geldin adaş. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, hayırlı akşamlar olsun hocam. Selamlar demiş. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Selamlar bizden de. Burhan Bayram, kaliteli bir derbiydi. Seyir zevki yüksekti. Sonuna kadar izledim demiş. Raw TV harika bir maçtı. Her iki takımı da tebrik eder. Başarıların devamını dilerim demiş. Sağ olasın. Cüneyt Danaçiyer, maç baştan sona Galatasaray'ın hakkıydı ve maçı aldı. Tebrikler Galatasaray demiş. Ahmet Kara, yine kaybettik, alıştık artık demiş. Valla iyi yayınlar Ali Köklü. Penaltı yok demiş Ali. Eyvallah, sağ olasın. Tabii, tabii. Şampiyon Cimbom Galatasaray. Medeni Çelik 3-1 Galatasaray Fenerbahçe'yi mahvetti. Tebrikler demiş. Alperen Ünlü Sara çok iyi oynadı demiş. Bana göre de Alper maçın adamı Sara'ydı. Ondan sonra Uğur abi, canlar siz konuşun, boş verin, biz yazdıklarımızı biz mutluluktan yazıyoruz. Abi yazayım da arkadaşların da şeyi boşa düşmesin ya. Ayıp olmasın. Ya şimdi şöyle Uğur abi, bak yeri geldi yine. Biz şimdi hani böyle büyük şeylerden fonlanmıyoruz. Yani nasıl diyeyim, böyle ulusal kanalların falan böyle çok yatırım yaptığı falan bir kanal değiliz Uğur abi, biliyorsun sen. Yani biz nereden nereye geldik, nereye gideceğiz Allah'ın izniyle. Biz evet gazetecilik yapan 3 hoca diyeyim, gazeteci, hoca, artık ne diyorsanız, biz burada yayınlarımızı, Galatasaray ağırlıklı yayınlarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da kendi kitlemizi toplayaraktan devam edeceğiz. Okumamız lazım abi, ayıp olur yoksa ya. Yani diğerleri mesela okumuyor. Diğer kanallar okumuyor. Adam hiç kim ne yazmış umurunda değil yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum abi. Çok kısa böyle vakit alaraktan. Bu arada hocalarım da hazırlanıyor. Onlara da biraz vakit zaman kazandırmış olurum. Güzel bir maç oldu demiş. 3 oldu, baktı fark gidiyoruz, hemen penaltı verdi demiş Ali. Arkadaşlar selamünaleyküm. İyi akşamlar. Farka Sizlere, gidecek, benim evet. aziz Türk kardeşlerim, hepinize mutlu. Azerbaycan'dan kardeşimiz yazmış. Rusça isim olduğu için söyleyemiyorum. Yani şu an okuyamıyorum. O kendini biliyor. Azerbaycan'dan kardeşimize de çok selamlar, sevgiler. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Şirinzade Nicat diyor. Nicat, Şirinzade Nicat diyor. He. Öyle mi? Evet. Ben o şey yapamıyorum da. Tamam. Altta çok yazıyor, sağ olsun. bak ismi yazıyor He. içinde. Evet. Bakayım okuma. Şirinzade Nicat. Şirinzade Nicat. Nicat. Kusura bakma. Hakkını helal et kardeşim. Ersin Can'la, Fenerbahçe oyuncuları sahada yoktu sanki. Tatildelerdi. Galatasaray daha çok istekliydi demiş. Ve kendi sahasında olmasına rağmen Ersin. Bir de o var. Selamünaleyküm. İyi akşamlar, size nasılsınız? İyisiniz sanırım demiş. Sağ olasın, aleykümselam. Mutlu hocam sana da, Adnan hocam sana da. Çok sağ teşekkürler. olsun, Sağ var olasın olsun. kardeşim. Selam. Dünyanın en komik penaltısı, Allah'tan teknoloji var, Evet. yoksa. Muammer Yıkılmaz, Galatasaray'ın ileride güçlü ayaklarına sahip. Arkadaşlar ara vereceğim, sonra devam edeceğim yine. Ondan sonra Burak Duman, Fener'e hemen onu geçiyoruz. Kenancığım teşekkür ediyorum. Kesene bereket tekrardan. Evet Adnan hocam, bir ara veriyorum mesajlara. Çünkü çok fazla yayını kaybetmeyelim, kaçırmayalım. Buyur Adnan hocam. Pozisyonlar, olanlar, bitenler aklında ne var? Bu arada pardon, özür dilerim. Hemen şöyle yapıyorum. Jose Mourinho'nun maç sonu hemen ayaküstü yaptığı açıklama: maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok.
Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik, önemi yok. Yani o yok tabii de ben söylüyorum. Onlar daha çok gol attığı için kazandı demiş ayaküstü röportajında. Evet Adnan Hocam buyur. Ben Mourinho'ya hiç katılmıyorum. Fenerbahçe bugün iyi değildi gerçekten. Şöyle iyi değildi. E, hocam alması gereken bir maçtı Fenerbahçe'nin. Yani 4-2-3-1 ile oynanacak bir maç değildi bu. Yani Fenerbahçe daha cesur olmalıydı. Çok defans ağırlıklı çıktı. Bunda mesela ben yayının başında dedim 8 tane futbolcu adam geçemeyen futbolculardan kurulu. Yani çalım atıp adam geçemiyorlar. Topu taşıyamayacak futbolcular. Burada hocam ben yani bu maçı Mourinho'ya yazıyorum. Galatasaray çok iyi oynadı. Tamam. Okan Hoca biz zaten dedik. Doğru yapan Okan Hoca kazandı. Yanlışı yapan Mourinho kaybetti. Mourinho yanlış kadro çıkardı ve korkak oyun oynattı. Kendi evinde olmasına rağmen korkak oyun oynattı. Yani ben de bu kadar Fenerbahçe'nin korkak oynayacağını tahmin etmiyordum gerçekten. Ben gündüz Kadıköy'e geçtim. İşim vardı. Hem öyle bir atmosferi soluyayım dedim. Geldim. Ben Fenerbahçeli Galatasaray arkadaşlarla oturduk orada sohbet ettik. İnan hocam Fenerbahçeliler Galatasaraylılar bu maçın Galatasaray alacağını söylüyorlardı. Herkesin kafasında Mourinho'ya kimsenin güveni yok hocam. Yani Mourinho'nun artık bu takıma bir şey veremeyeceğine Fenerbahçeliler inanıyor. Çünkü Mourinho bitik gelmiş buraya diyorlar zaten. Ve maçın skoru da hocam enteresan. Hep ne diyorlardı biliyor musun? 4-1, 3-1, 5-1 hep böyle. Allah Allah diyorum ya bu millet niye abartıyor bu kadar diyordum ben de. Bak gerçekten yani tamam belki yenebiliriz ama 1-0, 2-1 falan gibi. Ama bugünkü o atmosferi hep 4-1, 3-1, 5-1 yani bu kadar niye abartıyor milletin? Demek ki insanlar bizden daha da böyle dışarıda kafalarına yer ediyor. Takımı daha iyi de tanıyorlar yani hocam. Biz ne kadar içinde olsak da bizim gibi de takip eden arkadaşlar, seyirciler var. Olmaz olur mu hocam ya? Tabii onlar da takıma Futbol güveniyor. aklı olan insanlar çok hocam ya. Evet 32 maçtır seri kaybetti Mourinho sayesinde yani sağ olsun. Hocam Fenerbahçe bugün şöyle ben defans ağırlıklı dedim. Zaten Osimhen'in olması hocam defans hiç çıkarttırmadı bak farkındaysanız. Evet. Osimhen'in olması Çağlar da çıkamadı bak hiç kafa topuna gitmedi Çağlar ileride bak farkındaysanız. Çağlar devam ileriye giden bir futbolcu. Müdavimlerimizden Hakan Bolat çok sağ ol teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olasın var olasın. Eyvallah. Defansla forvet arası çok açıktı hocam Fenerbahçe'nin. Yani çok Kompak geniş gelemedi alan. hocam. Bak ben Yok, mümkün notuma değil. yazmışım bunları. Evet, Aynen evet. sen de aynı şeyi düşünmüş görmüşsün. Evet. Hocam defansla forvet hattı inanılmaz açıktı ve kompakt gelemediği için orta saha hakimiyetini de elinde tutamadı. Sadece Maxim'le gelmeye çalıştı. Maxim de hocam aynı bal yapmaz yani, arı gibi. Bal Maxim yapmaz yani, arı gibi yani. şey Galatasaray'da yok. iş yapmaz. Galatasaray maçında iş yapmaz. Yok, Anadolu yok, diğer yok. takımlarda iş yapar. İyi Olabilir. giriyor, çıkıyor, Olabilir. alıyor, veriyor böyle tık 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 serisi var ama yapmaz hocam. Buyur hocam. Yani Galatasaray ben şöyle de bir şey vereyim yani güzelleştireyim. Oyun armonisi çok iyiydi gerçekten. Galatasaray bugün yani öyle bir armoni diyelim ona çok iyi yaptı, becerdi. Ben buna orta sahanın işte diri olması, Mertens tabii hocam bu kadar diri bir takıma koşan sağlam bir takımda bir Mertens zaten olmalı. Mertens de bir beyindir, bir abidir yani. Bu takımın kalbidir. Bak kim ne derse desin. Yani bir Mertens'i idare eder bu takım. İşte sen 40 yaşında olsun. Çünkü diğer futbolcular diri ve koşan. Maşallah bir Torreira'mız var. Ona Sara da uyum sağladı. Sara ileriye taşıyan. Mutlu hocam senden de Evet. ricam Torreira'nın golünü yorumlaman. Torreira'nın yorumunu Evet. Adnan hocamdan sonra bir yorumla bir zahmet. Evet, Evet. Adnan hocam. Çok Yani özür diliyorum. Virgül koymuşken çok pardon hocam. Virgül Tamam. koymuşken. Kamuran hocam da gelmiş. Sefalar getirmiş. Hoş geldin hocam. Galatasaray hat bildirdi. Herkes konuştuğuna dikkat edecek bundan sonra. Yok kara Aynen borsaymış. Yok detöymiş. Yok bilmem kara paraymış. Maç sahada oynanır. Böyle kazanılır. Tebrikler cimbom demiş. Hocam ağzına Aynen yüreğine katılıyorum. sağlık. Sağ olasın. Var Aynen. olasın. Aynen katılıyorum. Zaten hocam hep bizi farkındaysan Ali Koç başta olmak üzere. Mourinho da onun şeyi, Acun Ilıcalı. Bunlar hep sahanın dışına çekmeye çalıştılar. Gerçekten Galatasaray'a her türlü zarar vermeye çalıştılar.
transfer boyunca da bak, yaz boyunca da Galatasaray'a o kadar engellemeye çalıştılar ki her konuda. Aslında bunlar hocam Türk futboluna yapılan bir hançerdir yani bence. Yani zarardır bunlar. Ya Galatasaray'ın yükselmesi size ne verir? Siz de yükseliyorsunuz işte. Galatasaray iyi transferler yaptı 2 senedir. Fenerbahçe de onun sayesinde yaptı bak. Sen ne dedin yayın başında? Galatasaray yapıyor bunların transferlerini, Beşiktaş'ın var. Doğru. Aynen öyle. Yani Galatasaray'a örnek almak da lazım. Galatasaray doğru yapıyorsa sen de doğru yap abiciğim. Ya eskiden dandik 50 tane futbolcu aldı 2 sezonda. Hiçbiri yok şu anda kadroda bak Ali Koç'un. 2-3 sezonda 50-60 futbolcu geldi. Hiçbiri yok. Nerede bunlar? Çünkü hep yanlış transfer. Ama Galatasaray doğruyu yaptığı zaman da şimdi yavaş yavaş Galatasaray'a örnek aldılar. Onun için Mourinho bu takıma hiçbir şey vermemiş. Veremez de zaten. Ben hiç yani Mourinho'nun bir katkı sağlayacağına inan. Mourinho defans oynadan bir futbol adamı zaten hocam. 1-0 olsun, sağlamcı bir hoca. Bu da Fenerbahçe gibi bir takıma gitmeyecek bir oyun sistemi. Bu futbolcu şeyle de gitmez zaten. Bak farkındaysanız 8 topçu top taşıyamayan, ileri forvete top götüremeyen futbolculardan kurulu ve defansta forvet arası çok açık hocam. Zaten Galatasaray'ın orada üçlüsü de canavar gibi maşallah. Yani yetmez. Galatasaray bugün yani bırak 6-0'ı gerçekten farkı kaçırdı. Bak söyleyeyim. Yunus biraz dikkatli olsaydı, Barış biraz dikkatli olsaydı inan bugün açık ara farka giderdi. Söyleyeyim. Evet, yani. Yunus'un biraz Evet. daha dikkatli Evet, olması tabii, dikkatli tabii. olsaydı hocam çok doğru bir şey Beceriksizdi. söyledin. Evet. Aynı Evet. şeyi ben de düşündüm. Yunus biraz daha ama olsun kazandık hocam. Yani Tabii, şöyle tabii, kazandık. tabii. Yunus'u da kazandık. Yani hem Evet. maçı kazandık hem Yunus'u da kazandık. Bundan sonrası için daha iyiye gidecek hocam. Hocam zaten Okan Hoca bir önceki maçta iyi oynayan futbolcuları bozmaz. Bak bu yapısıdır bunun. Yunus Evet. geçenki son maçta iyi oynadı. Gol de atınca bugün ilk 11'de oynayacağını zaten %1 milyon belliydi. Çünkü Okan Evet. Hoca'yı tanıyoruz. Okan Hoca'yı Gün tanıyoruz. içerisinde Bozmaz. sen özellikle hep belirttik Ben yani söylediniz şey tabii yaptınız Yunus yani. 11'de Evet, dedik evet. yani. Evet. Evet. Onun için Mutlu hocam. Okan Hoca'yı evet. Evet. Buyur Adnan hocam. Tamam yani. He. Mutlu hocam. Torreira'nın golü. Adnan hocam sonrasına sen de Muslera'nın son günlerdeki pozisyon hatalarını yorumlar mısın hocam? Yani çok fazla öne çıkması, maç içerisinde Bugün de çok zaman gezindi. Bugün de evet çok çok gezindiler. gezindi, saha içerisinde Evet. geziniyor. Yürekleri zaman zaman ağza getirdi. Böyle mı acaba falan olmadık değil. Hocam sen de onu bir yorumlarsan sevinirim. Mutlu hocam, gol sende, buyur hocam. Evet, şimdi Barış Hocam, Torreira'nın golü bana Hacı'yı hatırlattı, öyle söyleyeyim yani. Hacı'nın uzaktan gollerini hatırlattı. Burada pozisyonunu anlatmak gerekirse Abdülkerim'in düzeltiyorum yapılan taç atışı sonrasında Abdülkerim'in kafayla ceza sahası içerisine doğru gönderdiği top da Jakobs kafalardan, yaptı hocam. Tacı da Jakobs attı. yok ben Jakobs'tan Abdülkerim vurdu kafayla ceza sahasına doğru gönderdi. Tamam özür dilerim. Tamam hocam. Orada tamam. seken topun ceza sahası dışına düşmesi sonucu Torreira Hacivari bir vuruşla ceza sahası dışından topu filelerle vuruşturdu. Burada yayıncı kuruluşlardan bazıları golü kaleciye yazmışlar, Livakovic'e yazmışlar, kendi kalesine attı diye. Ne alakası var arkadaşım ya? Ya, Ne alakası var ya? Bu kadar o şut gelmese yani. bu kadar art niyetli de olmayın artık ya. Ben o yayıncı kuruluşlara, o medya yazarlarına veya işte o pozisyonu yorumlayıp da kendi kalesine diye yapanlara yani söylüyorum bunu. Ya biraz da Allah için yani gereğini yapın ya. Gereğini yazın ya kardeşim ya. İşte mis gibi vuruş var orada ya. Direğe çarpıp kalecinin sırtına değiyor, gol oluyor. Kalecinin kendi kalesine atmasıyla ne alakası var orada ya? Gol bal gibi Torreira'nın hocam. Gol Tabii canım bal ya, gibi Torreira'nın, net Torreira'nın ya. Tabii net canım ama şeylerde kendi kalesine diye yazıyor. Desin yazsın onlar. Sen Ya hayır öyle de yani. Saçmalamışlar yani. Böyle saçma sapan şey olur mu? O adamın emeği var, alın teri var. 90 dakika boyunca atom karınca gibi çalıştı yani. Yazık günah ya. O adam da onore olsun yani. Yani Livakovic için ne şeyi var orada kendi kalesine? Hadi hocam dersin. gecenin manşet karesi bu ya. Gecenin manşet karesi bu hocam. Yani hakikaten bakıp tekrar yayına getirmek istiyorum. Tebrik etti Okan Hoca'yı. Tebrik etti maç sonunda.
Güzeldi yani. Güzeldi. Her şey güzeldi gerçekten sahada. Barış Hocam, ben maçla ilgili birkaç notlarımda birkaç şey Tabii daha tabii, var. buyur Onları hocam. da Buyur anlatacağım. buyur. Şimdi Tamam. burada yani Galatasaray'ın bu kadar maça konsantre olmasının nedenlerinden bir tanesi Mourinho. Değil mi? Haftalardır Galatasaray aleyhine açıklama yapıp duruyor. Yok şu pozisyonda sarı kart gösterilmesi gerekirdi. Yok bu pozisyonda bilmem Galatasaray'a şöyle yapılması gerekirdi. Yok Galatasaray'a taviz veriliyor bilmem ne. Neyin tavizini veriliyor ya? Daha geleli 3 gün olmuş, sen ne yiyorsun da kimin adına konuşuyorsun? Kimin tövbe yarabbim, Hocam, kalem şörlüğünü ona yapıyorsun ya? Ona o talimat veriliyor zaten. İşte Sen ben de Abi bunu onu bu şekilde anlatmaya söyle. Önüne çalışıyorum. Yani yazılıyor bunun, sen veriliyor yani. hayırdır, kimin kalem şörlüğünü yapıyorsun? Kimin şeyini yapıyorsun? Onun haricinde maç sonu açıklamasında demiş ki onlar bizden daha çok gol attıkları için kazandılar demiş. Ne Herhalde, alaka var ya. yok, hayır. Herhalde fazla gol atan kazanacak yani. Az gol atan mı Ya, kazanacak yani? Ya ne kadar saçma hocam, sapan bir açıklama ya. Türk halkını Allah'ım ya çok Rabbim özür ya. dileyerek söylüyorum yani. Hani şey zannediyor herhalde, böyle istediği gibi bir şey söylediğinde yani öyle olduğunu Kek sanıyor derler ya. Kek sanıyor kek derler. zannediyor herhalde yani. Aynen öyle. Evet. Ayrıca ben bir şey daha belirteceğim. Sara'nın golünde Barış Hocam, Sara'nın o ayak bilek hareketleriyle ceza sahasına girmesindeki pozisyonda Fenerbahçe'nin milyon dolarlık dünya yıldızı olarak öne sürdükleri Fred'i nasıl kevgire çevirdiğini Abi. bütün dünya izledi yani. Bu kadar net söylüyorum yani. Hocam daha iyi Resmen- olacak. Daha iyi Tabii İkisi ki. de hemşeri zaten. İkisi de Yani, hemşeriydi evet. zaten. Ama çok güzel. Sara'nın oradaki, ya gerçekten çok hayran kaldım ya. Zevkle izledim Vallahi ya. hocam, açıkçası bak ben yani yayınlarda da duruyor. Her zaman izleyenlerimiz de biliyor. Ben Sara mı Wendel mi dediklerinde ben Wendel diyordum. Hep Wendel dendi, evet. Herkes, birçoğumuz hep Wendel dedik. Ama Ee, demek ki hocam biz de yanılıyoruz tabii, elbette yani nihayetinde. Okan Hoca da Wendel demişti. evet. Ama ne oldu? Şöyle sanki yamuk duruyorum ben ya. Ne oldu? Adam oynaya kendini ispat ediyor şimdi. Yani hani bu saatten sonra, özellikle bu maçtan sonra da çok fazla diyecek bir şey yok. Uğur abim demiş ki hocalarına sormak isterim. Bu takım 15 günde nasıl oldu da bu kadar harika bir form ve kondisyon tutabildiler? 2 hafta evvel yürüyecek halleri yoktu. Abi bak az önce ne dedik? Çok pardon hocam. Ben düşüncemi bir aktarayım. Buyur hocam. Barış. Şöyle transfer sezonu bitince bütün kafalar rahatladı abi. Bütün kafalar rahatlayınca ne oldu? Takım form tutmaya başladı. Şimdi bak bu saatten sonra 6'da 6, bak sonra 7'de 7, 8'de falan derken böyle makas açılıp gidecek abi. Yani benim şahsi düşüncem, benim kendi fikrim ki hocanın da beyanatı bu yönde. Transfer sezonu bitince hepimiz rahatladık dedi ve tamamen artık maçlara odaklandılar ve bence ivmeyi yakalamaya başladı. Buyur hocam. Evet, ben Uğur kardeşime buradaki yapmış olduğu yorumdan dolayı, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel bir konuya değinmiş. Yani az önce benim açıkladığım bir konu vardı. Hemen az önceki konuşmamda orada açıkladım aslında ben. Yani Galatasaray'ın bu kadar Barış Hocam, Uğur Bey'in yorumunu tekrar getirirsek, Galatasaray'ın bu kadar 15 günde nasıl oldu da işte bu kadar harika bir futbol ortaya koydu, bir form tuttu gibi açıklamasına hitaben Galatasaray aslında gerçekten diyorum, bak bunun detayını araştırsınlar, bana da hak verecekler yani. Mourinho'nun sürekli Galatasaray üzerinden nema yapmaya çalışması, sürekli Galatasaray'la ilgili bir takım yorumlarda bulunması, saçma sapan, gerekli gereksiz konuşmalar yapması Galatasaray takımını, bütün futbolcuları motive etti. Bu da sahaya Galatasaray adına olumlu yansıdı. Bu kadar net söylüyorum yani. Ya şimdi bakarsın adam sahada yürüyecek hali yoktur, Uğur Bey'in söylediği gibi. Ama adamın Mourinho'nun o konuşması karşısında hırslanır, bütün gücünü, var gücüyle ölümüne futbol oynar sahada. Ve Galatasaray bugün onu yaptı yani.
Evet. Evet Adnan Hocam, çok kısa şöyle, neredeydik? Çekiç Kafa demiş ki hocam Osimhen'in kıllı göğsüne kitap yazılır mı? Yazılırsa ilk cümleniz ne olur demiş. Bana kazak örmeli. Hakikaten inanılmaz bir göğüs pası verdi. Yani nasıl diyeyim? Hani onu okuması, pası falan hadi tamam da hani o an onu okuyup hızlı karar verip o topu önüne düşürtmesi, müthiş bir oyun zekası. Harika. Evet, bugün her ne kadar oyunun içerisinde çok göremesek de ama varlığı bile yani Ama defansta o adam eksiltmesine sebep oldu. Evet, yani kitlemeye çalıştılar Osimhen'i. Dolayısıyla daha tabii rahat hareket ettik falan orada. Barış Hocam şu an Maçın Avrupa'nın şeyi o zaten. evet şu an Barış Hocam Avrupa'nın Osimhen 4 numaralı en pahalı futbolcular sıralamasında. Şimdi böyle futbolcular boşuna futbolculara diyeyim daha doğrusu boşuna bu kadar paralar verilmiyor yani. Saha içerisinde ne kadar mesela bugünkü maçta da istediklerini gerçekleştiremese de yaptığı bir hareket, iki hareketle skoru veya oyunun yönünü değiştiriyor yani. Oyunun kaderini değiştiriyor öyle söyleyeyim yani. Osimhen de bugün onu yaptı yani. İkinci goldeki pasıyla yani kopardı. Fenerbahçe'yi de oyundan düşürdü yani. Bu kadar net söylüyorum. Aynen öyle. Adnan Hocam bu Burak Yılmaz'ın mesajını yorumlar mısın hocam? Yani senden ricam. Güzel yazmış. Güzel bir mesaj. Ne diyorsun? zaten Galatasaray'ın atak oynayacağı zaten ama ilk başlarda Galatasaray çok sağlam oynadı. Hiç acele etmedi farkındayız. Yani maçın başlarında çok sakin oynadı ve çok doğru bir oyun oynadı. Atak oynayacağı zaten Osimhen gibi bir forveti Mutlu var hocam. ileride. Nartos, Hamburger, Antakya. Evet. Buyur. Evet. Selam olsun Yani Antakya'ya da buradan. Evet, evet. Galatasaray'ın zaten hocam Galatasaray'ın oyun şablonu, futbolcu yapısı atak futbol oynayan bir takım kadrosu var. Ve Okan Hoca'nın da zaten futbolculuktan gelen bir şeyi var. Hep ileriye yönük yani akıcı bir futbol oynamayı sever. Osimhen zaten kitledi. Hocam Osimhen'i kitledi de Osimhen de defansı kitledi fazlası. İki tane futbolcu çıkamadı zaten. Yani Barış gibi, Yunus gibi suratlı top taşıyıcı adamlar da oraları biraz işte mücadele edince Fenerbahçe defansıyla forvet arası uçurdu. Yani kestik o bağlantıyı. Arada kalmadı kimse. Bak farkındaysanız Fred'i falan hepsini oyundan aldı. Szymański'yi falan. Hep oyun. Çünkü niye? Onlar beklediği oyunu veremezdi. Bir de Mourinho'nun hocam bu maçı Uğur Bey dedi ya 15 günde ne değişti diye. Hocam 15 günde çok şey değişir. Yani futbolcuların işte dediğin gibi transferin bitmesi. Okan Hoca zaten yalvardı transfer bitsin diye. Bitsin de sahaya konsantre olalım diye. Evet. İkincisi hocam bu Galatasaray derbilerde gerçekten derbi takımı. Yani ben her Hocam bu zaman sezon diyorum. Avrupa'nın 10 Evet. büyük liginde puan kaybetmeyen takımlar. Tabii. Galatasaray 6'da 6, Barcelona 5'te 5, Paris PSV 5'te 5, Sporting 5'te 5, Bayern 4'te 4, Manchester City 4'te 4 markanın haberine Evet. göre müthiş hocam ya. Harika. Bir de Mourinho'nun hocam geldi zaten talimatla onlar. Ali Koç'un geçen sene son Galatasaray maçında sahaya girip şov yapması, boş sahaya gidip sahayı basması. Ya hocam. Bu. İkincisi hocam Hocam Mourinho'nun hı, çok özür diliyorum. Bugün ben Kadıköy'de Galatasaray taraftarına girişte yapılan Ee, çağ dışı çağ kınıyoruz dışı canım. Evet kınıyoruz. çağ dışı hareketi, o kafeslerin içinden çok özür dileyerek söylüyorum, kafesinden sokar gibi böyle oradan geçirip orada bir infiale sebebiyet verebilme ihtimaline karşı yaptıkları bu muameleye kınıyorum. Yani hangi İnsanlık dışı Barış devirdeyiz? Hocam. İnsanlık İnsanlık dışı. dışı, insanlık dışı hangi çağda yaşıyoruz? Hangi devirde yaşıyoruz? Allah korusun orada bir izdiham olsa, 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse bir kişi de olsa, hadi bırak ölümü, Allah korusun, yaralansa, ya siz bundan memnuniyet mi duyacaksınız? Böyle bir çağ dışı hareket, böyle bir yani
inanılır gibi değil hocam. Avrupa'nın hiçbir stadında, hiçbir yerinde, kendi ülkemizde dahil olmak üzere böyle bir muameleyi hiçbir taraftar görmemiştir. Bu saatten sonra da görmez zaten. Şaşırdık Ayıp. mı hocam? Şaşırdık Ayıp. mı? Ya hocam Şaşırmadım. şaşırmıyoruz ama Heh, bunu dile çünkü niye? getirmemiz lazım. Söylememiz Yo yo. lazım yani. Yani şaşırdık mı dediğim bunlardan bekleniyor hocam. Bu Ali Koç'tan Evet. bekleniyor. Gerçekten Ali Koç enteresan bir şekilde Fenerbahçe hep sahanın dışına çıkarmanın peşinde. Ya bırak arkadaş takım oynasın. Ya şampiyon olur olmaz meselesi değil. Neden yani? Amacı nedir? Sürekli sahanın dışında sahanın bak Göztepe'de yedi ittiler arkadan. Yani ne lüzum var bu türlü Göztepe'deki şeylere girme? olaylardan Tabii. dolayıymış da bilmem neymiş Tabii. de bileyim. Ya Yok sana ne? hocam. Ya sen başkanlığını yap ya. Gönder yönet. Hocam Ya kaldı ki bu böyle bir muamele olmaz. 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 Ya Oraya olmamalı da mesela şöyle. Allah korusun çorunu çocuğunu alıp gitse ufacık bebesini bilmem nesini yani oralarda olur mu? Reva mı bu ya? Hocam ben Hangi şöyle bir devirde şey diyeyim. yaşıyoruz ya? Bu türlü büyük derbilerde özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarında bence ev sahibi takımın kontrolü ev sahibinden alınmalı. Bak ev sahibi takım hükmetmemeli orada şey yönünden yani güvenlik yönünden, Evet. işleyiş yönünden. Yani UEFA kriterlerine göre UEFA mı karışır artık buna, federasyon mu, başbakan işte cumhurbaşkanlığı mı? Bunların bir organize şekli olmalı. Yani bu ev sahibi takımın elinden alınmalı o maç için yani. Adnan Hocam o Çünkü konuya ben açıklık getirebilir miyim? Kısaca evet. özür dileyerek bir parantez açayım. Yok yok. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Şimdi statlarda ben çok görev aldığım için biliyorum. Yani şimdi orada bir güvenlik komisyonu oluşuyor. Maçtan önce toplantı yapılır. Yani saha içi, saha dışı, işte tribünlerin konusu gibi şeylerin seyircilerin işte girişleriyle ilgili, çıkışlarıyla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili konular konuşuluyor. Bunun içerisindeki o güvenlik kurulunun içerisinde sorumlu başta emniyet müdürlerimizden bir tanesi, üst düzey emniyet müdürlerimizden bir tanesi, diğer statta görev alan bütün emniyet personelini yönlendirecek şekilde artı stat sorumlusu, stat amiri, ondan sonra işte federasyondan yetkililer. Yani buna benzer işte sağlıkçısı bilmem şeyi falan onlar tabii ikinci planda Allah korusun yangına karşı itfaiye falan bunlar hepsi orada görüşülüyor. Ona göre bir karar alınıp ona göre hareket ediliyor. Aslında orada her ne kadar saha Kadıköy Fenerbahçe'nin stadı da olmuş olsa şeyi yönlendiren yani oradaki olaylara karşı demek istiyorum benim bu söylediğim o güvenlik kurulunun elinde. Ama tabii saha kimin? Yani ev sahibi takımın sahası. Tabii ev sahibi olması hasebiyle ne yapıyorlar? Her şeye hükmedeceklerini sanıyor. Bu sadece Fenerbahçe stadında falan değil. Bütün statlarda bu Her sahada geçerli tabii. gözüküyor yani. Yani demek istediğim ama bazı şeylerde de tabii olumsuz sebepler, olumsuz olaylara sebebiyet veriyor diyebiliriz. Yani onların o tutum ve davranışları maalesef bir takım işin içinden çıkılamayacak boyutta olaylara sebebiyet veriyor yani. Evet Mutlu hocam ben şöyle bir maça da denk geldim. İnan az önceki dediğin gibi kafesin böyle tel örgülerin içine böyle uzatmışlar böyle bir maç vardı zamanında. Çamurlar dökülmüş hocam. Böyle dizlere kadar çamur. O çamurların için aynı Afrikalı aynı şey gibi esir köleler gibi böyle. Ya işte Gerçekten işte insanlığımızı bunun maalesef insanlığımızı kaybediyoruz. Yani ben insanlığımızı kaybediyoruz. Ben Evet. bu türlü şeylerin, muamelelerin yapılmaması için yani ev sahipleri takımı böyle büyük maçlar için diyorum, derbi için yani o Evet. takım sahalara seyircilerin girmesi çıkmasına karıştırılmamalı bence. Çünkü Evet. her türlü şeyi yapıyorlar abicim. Yani hele sen o şey var ya soyunma odalarını biliyorsun işte oralarda neler dönüyor Evet. koridorlarda. Neler dönüyor. Evet. Evet. Yani Bir Kadıköy hatırası daha mı yazıldı diyorsun Barış Hocam? yazıldı, güzel yazıldı Hocam gerçekten. neler Evet. neler yazıldı. Bak baştan. Ya bu bizim sosyal medya
ekibi müthiş ya hocam. Müthiş. Hocam Harikalar ya. böyle şeyler güzeldir. Bak kavga Güzel olmasın tabii hocam. canım. Ha, kavga Güzel olmasın. olmaz olur Ha, mu böyle ya? güzel espri, dalga geçmeler, iğneleyici şeyler olur yani. Bunlar Takılmalar, normal. Evet. evet. Tabii, Olmalı tabii. da zaten. Evet. Futbolun Evet. güzelliği burada yani. Evet. Evet, şöyle geliyor kareler. Ben ara ara getiriyorum hocam. Aynen. Evet, İşte soyunma odası. soyunma odası. Aynen. Ya Maçın herkesin yüzü başında gülüyor. hakem Hocam şu maçın kare var ya, şu kare var ya şampiyonluğun karesi olabilir ha. Hakikaten var ya bu gazla yani, bu motivasyonla. Yani buyur Adnan hocam. Şimdi maçın başlarında hakem hep şeye oynadı sahanın dışına farkındaysan yani yedek kulübesine Hocam kart gösterdi her şimdi ben iki onu kulübeyle. Evet. diyecektim. Evet, Ya bu enteresanmış ya. Mert Hakan da ama hocam ya adam yedekten bile sarı kart görüyor ya. Hocam Yani küfrediyor, ağzı inanılır bozuk. gibi değil Kü- ya. İnanılır gibi Küfrediyor. değil ya. Küfrediyor. Yan Ya hakem, şimdi dördüncü hakem söylüyor, uyarıyor hakem ondan. Ya hayret bir şey ya. onunla ilgili şeyler vardı. Ona bakıyordum ben de şimdi, yazılar vardı. Mert Evet. Hakan'la ilgili. Ya arkadaş, bir insan hiç mi akıllanmaz ya? Ya Ya biraz hiç mi efendi ol, akıllanmaz? edepli ol. Evet, Ya yazık yani. Evet. Allah Allah, böyle bir saçma Sporcu. sapan. Bütün Atatürk millet gitmiş. Fenerbahçe futbolcuların hepsi saha içi, soyunma odasına gitmişler. Dışarıda bekliyor sataşmak için, sürtünüyor yani. Orada olay polisin bir çıkaracak. tanesiyle tartıştı. Polisin bir Ya tanesiyle hocam, küfür etti anavrat ya. Hocam Ya davacı olacaksın adam ya. bu adamın bak futbolcu dediğin 10 sene 15 sene Karaktersiz hadi ya. kariyerin var sonra yoksun. Bunun seven bir tane adamı çıkmaz hocam ben sana söyleyeyim. Kendi Hocam, camiasından bile çıkmaz. Fenerbahçeliler de sevmiyor bu adamı. Enteresan bir Ne şey zaten. Emreler Evet. silindi, ne bilmem Evet. kimler silindi gitti. Şu an esamesi yok. Volkanlar, Emreler bilmem neler yani. Ne çirkefler gitti kardeşim. Kendine gel biraz ya. Camiana biraz. Hocam Abi Atatürk bu ne demiş? olmaz Ben ya. sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim Tabii demiş. ya. Ha, Yani sporcu bu nedir böyle olmalı. ya? Zeki, çevik Hocam, olacak ama kareye bunun bak. yanında da ahlaklı olmalı yani. Ya, Kendi inanılır camiasına gibi zarar değil veriyorlar ya. işte. Evet. Bu türlü futbolcular kendi camiasına zarar. Fenerbahçe'ye yakışmayan futbolcular bunlar hocam. Fenerbahçe'nin bunlara Ya bir de ihtiyacı ben yok şunu zaten. anlamıyorum Evet. Adnan Hocam, özür diliyorum Barış Hocam, şunu söylemek istiyorum. Buyur Ya hocam. şimdi yedek kulübesinden sarı kart görmüş bir tane futbolcum var. Son 10 dakika kalmış. Oyuna Yani alıyor onu bak. Yanlış. Maç 3-1. Kardeşim Mert Hakan'a mı yani Kurtarıcı olarak alıyorsun da evet. bu Ya takım hocam. Mert Hakan'a mı kaldı? Yok, bir saniye, ben lafı nereye getireceğimi söylüyorum Barış Hocam. Ya, Şimdi evet. ya arkadaşım, demek ki Kart burada da bir görülüyor. haklılık var. Burada da bir Kırmızı haklılık kart var. görülüyor. Yani Tabii hayır, tabii. yani olayı, maçı provoke etmek için sanki böyle alınmış gibi bir şey hissettim ben yani. Yani orada Ama- bir olay çıkarsın. Tekrar Ama bir Mutlu şeyler- hocam yine de futbolcular çok iyi niyetliydi. Gerçekten Yok tabii canım. Evet. taraftarlar Aynen öyle. iyiydi. Yani Şimdi beni uyarıyor Kamuran hocam. Diyor ki sağ olsun, teşekkür ediyorum. Mourinho basın toplantısına katılmamış hocam. Mourinho basın toplantısına katılmamış. Bence Mourinho şimdi direkt otele gidecek. Otelde valizle zaten hazırdır. Yani yarın alsın valizi gitsin. Benden buraya kadar desin yani. Kamuran hocam çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Nerede kaldık? evet maalesef Hatta- öyle. Evet. Mert Hakan'ı konuşmuştuk en son. Evet. Evet. İsmail Kartal'ı Fenerbahçe arar ya. Yani Mourinho zaten Hocam kemikleri sızlıyor ya şu anda. Kemikleri hocam sızlıyor yani. Ali Koç'un Mourinho'yu getirmesinin sebebi kendi yerini sağlamlaştırmak için. Çünkü kendisi tartışılmaya başlanmıştı. Evet. Al ben dünyanın en iyi hocasını getireyim dedi. Kendini kurtardı biraz. Anladın mı? Kendini biraz daha görevde kalmasını öteledi. Mourinho'yu getirmekle. Başka şansı yoktu zaten Ali Koç'un. Ha şimdi Mourinho'yu da getirdim kardeşim size dedi. Acun'u da getirdim bak ikinci başkan, as başkan yaptım dedi. Daha benden ne istiyorsunuz der gibi yani. Ondan Bu sonra sene işte şampiyon olmazsa gider hocam. Yok, yani hiç şansı kendi- yok. Kalmasın zaten yani. hiçbiri Gitsin yani. kalmaz. Hiçbiri kalmaz Hiç- zaten. Bıraksın Evet. yani. Gerek yok yani. Hani Ben- bazıda Aynen. da şampiyon olamazsan git yani.
Aynen öyle. Barış Hocam, bir notumun bir tanesine yeni fark ettim. Salah'ı orada oyuna girdiğinde bir anda Zanyol'a girmiş sandım böyle. O kadar mı benzer bir insan birbirine ya? Çok Yemin Evet. ediyorum benzettin mi bana. sen? Evet. Ha. Ya dedim, Fiziği falan benzer. Fiziği ya falan benziyor. yani sahaya girerken ki şeyi bile böyle vücut tipi bile böyle yani hareketi bile bir anda dedim Zanyolu sanki dedim ya bu kadar mı benzer insan ya? Barış Hocam son 7 yılda artık Fenerbahçe ile Galatasaray maçı 4-3 galibiyet, 3 beraberlikti. Bugünkü galibiyetle 4 galibiyet, 3 beraberlik oldu. Son 7 yılda mağlubiyeti yok yani Galatasaray'a. Süper. Galatasaray'ın Peki şeyde Fenerbahçe'ye karşı. toplam şeyde durum neydi hocam? Toplam kendi aralarındaki mi? Evet, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Hocam maçında Fenerbahçe daha önde yani. Fenerbahçe'nin önde değil galibiyeti mi? fazla. Tabii Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı da fazla Fenerbahçe'nin. Galibiyeti de fazla. Ama bu yavaş yavaş kaç yıldır o şey vardı hatırlıyorsan. Ondan sonra Galatasaray bir başladı. 7 yıldır Fenerbahçe puan yani galibiyet Şey görmüyor demiş ki Fenerbahçe. Acun Ilıcalı demiş ki bir mağlubiyetle şampiyonluk kaybedilmiyor. İstatistik Bak. olarak biz daha üstteydik demiş. Allah Yani Allah. O Hull City yani ile karıştırıyor herhalde ya. Yani kendi nasıl bir bakış açısı varsa artık. yani Barış Hocam şimdi normal değil. boş ver Acun Buyurun. Ilıcalı'yı. Şimdi bak ben Yunus Akgün'le ilgili bir istatistik var elimde. Evet hocam. Yunus Akgün Buyur bu hocam. zamana kadar Fenerbahçe maçlarında oynadığı maçlar içerisinde en iyi istatistiği bugün yakalamış. Yani %96 ile oynamış Fenerbahçe'ye karşı. Tabii. Bugün çok iyiydi Ee, evet. yani Buyur hocam. 28 pas atmış, 27'si isabetli. Yani bir tane Yani isabetsiz pas. şey mi? Görünmeyen kahraman mı? Evet yani ben işte onu dedim yani ikinci yarı özellikle ikinci yarı çok güzel yani şeyleri var yani. Yani yapmış olduğu ikili mücadelelerde hava topu, top sürme, isabetli şut, şans yaratma gibi buna benzer işte hepsinde e, tam isabet. Hiç şeysiz yok yani. Yani %96 ile oynamış yani. Fenerbahçe'ye karşı bu zamana kadar oynadığı en iyi futbolunu bugün oynamış yani. Bunu belirtmek istedim yani. Evet hocam. Ya Uğur Barış abi var Hocam, ya müthişsin Barış ya. Hocam, Yemin ediyorum. Çok özür Barış Hocam dilerim. 133 maç Ne? oynanmış Fenerbahçe Galatasaray aralarında. Evet hocam. Fenerbahçe 51, Galatasaray 43 galibiyet, beraberlikte 39. Yani artık Galatasaray yaklaşıyor yavaş yavaş yani galibiyet şeyini. Çünkü bir ara bayağı açıktı eskiden. Bayağı açıktı aralar. Evet. Evet. Uğur abi demiş ki Mourinho Aziz Yıldırım'ın kazı oldu galiba Ali Koç'a Aynen demiş. öyle. Evet. Bir de demiş ki ah be Barış kardeşim 70'lerde 80'lerde teknoloji yoktu. Ne maçları aldılar elimizden. Gözlerimle gördüm rezillikleri demiş. Evet. Uğur abi vallahi doğrudur ya. Doğru diyorsun 14 yıl abi. şampiyon olmadı Galatasaray. 14 yıl. Evet. 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 Sağ Dervaliler olasın. Teşekkür ederiz. Bilal evet. Yolcu sağ olasın. Ama şampiyon yine biz Bilal kardeşim olacağız çok demiş. teşekkür İyi ediyoruz. olan kazansın İyi diyoruz. niyetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olasın. Kenan Galatasaray ne demiş? Gala Tayfa Icardi. 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 Hoş geldin. Sağ olasın Kenan. Teşekkür ederiz. Evet Mutlu Hocam. Evet, ne diyorduk? Nerede kaldık yani? E, Hocam peki bir şey soracaktım. ben söyleyeyim bu arada Barış Hocam. Atilla Karaoğlan Galatasaray'a verdiği o penaltıyla tamam verdi penaltıyı. Acaba Barış'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki penaltıyı niçin vermedi? Onu söylemek Evet. istiyorum. Yani o penaltı değil miydi yani? O penaltı da bu penaltı değil miydi yani? Ya arkadaş ya bunlar nasıl maç yönetiyor? Nasıl şey yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Vallahi billahi ya. Eyyamcı hocam bunlar. Eyyamcı. Evet. Peki Evet hocam Atacığım, aynen öyle. size göre ben buradan izleyicilerimize de soruyorum. Değerli kıymetli izleyicilerimiz size göre maçın adamı kimdi?
Hocam bak bir not almışım burada. 38. dakikada Dzeko Sanchez pozisyonunda, Dzeko kendi ayağını Sanchez'e takıyor ve orada Evet. bir pozisyon var biliyorsunuz. Hakem Evet. orada faulü verdi. Ceza Hatta sahasının dışında, evet. ceza sahasının dışında itiraz ettiler bilmem ne. Ya hocam inanılır gibi Kırmızı değil ya. kart istediler. Kırmızı kart istiyorlar bilmem ne. Ya bu Dzeko ya inan ya böyle tiyatrocu nasıl olur ya? Adamın hayatı tiyatro ya. Utanmadan, arlanmadan aldığı penaltılar. Hala bir de kalkmış kırmızı kart istemen. Ya rezilliksin ya. Rezilliksin be Ceko. Ayıp ya. Sen de futbol oynuyorsun. Karşındaki rakip her ne kadar rakibin de olsa o da futbol oynuyor be kardeşim be. Yazık günah. Emek hırsızısın sen ya. Haramzadesin ya. Ayıp be. İnanılır gibi değil ya. Barış Evet hocam, hocam. Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluktaki en büyük rakibi büyük bir ihtimalle Beşiktaş olacak herhalde. Ben öyle düşünüyorum artık. Hocam Yani ben bu diyorum maçtan derbi, sonra İstanbul derbileri çözecek bu işi maçtan ya. sonra özür diliyorum. Bu maçtan sonra özür diliyorum. Fenerbahçe bayağı bir karışacak. Bayağı bir sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Yani e, teknik yönetim konusunda olsun, işte futbolcular saha içerisindeki futbolcularla olsun, yönetimle olsun, taraftar yani bayağı bir karışacağı benziyor yani bu maçtan sonra. Ha toparlar ayrı bir konu ama Galatasaray'ın yani şampiyonluktaki en büyük rakibi bu sene herhalde Beşiktaş olur diye düşünüyorum yani. Peki hocam. Galatasaray yönetiminin Okan Buruk için yazdığı mektup. Okan Buruk. Sevgili Okan hocam. Futbol asla sadece futbol değildir derler. Futbol sevgidir. Futbol tutkudur. Futbol aile olmaktır. Senin için hayattaki en değerli varlığının sevgili kardeşimiz Ali Yiğit ve ailen olduğunu biliyoruz. Ancak şunu unutma ki seni ailenin babası olarak gören milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Ve sen 35 milyonluk bu aileye liderlik eden hepimizin hayatının en mutlu anlarındaki pay sahibi kişisin. Şimdiye kadar hep seninle birlikte yürüdük ve hep seninle birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Sen şampiyonluk kupalarını kaldırdığında biz kaldırmış gibi mutlu olduk. Bugün burada yeni bir tarih yazmak için bir aradayız. Futbolcularımızın sahada senin sağ kenarında vereceğin mücadelede 35 milyonluk Galatasaray ailesinin de duaları seninle birlikte olacak. Bunu kalpten hisset. Sana ve ekibine güveniyoruz diye bir güven mektubu yazmışlar maçtan önce hocam. Barış hocam kim yazmış dediniz bunu anlayamadım onu. Yönetim. Galatasaray Galatasaray yönetimi. yönetimi. Galatasaray yönetimi hocam. Ben Galatasaray yönetimini buradan alkışlıyorum. Evet. Aynen Tebrik öyle. ediyorum. Bravo. Gerçekten yani bravo yani her ne olursa olsun desteğini bu şekilde vermesi, bildirmesini Okan'ın yanında olduklarını mektupla da olsa yani yazılı bir beyanla bildirmelerini gerçekten takdire şayan, yönetimi tebrik ediyorum, kutluyorum ve bu galibiyetin taşlarından bir tanesi olarak görüyorum yani. Bu kadar net Evet. yani. Çok onur edici bir şey. Çok onur Tabii edici. ki, tabii ki. Yani Evet. Galatasaray yönetimine Okan Hoca'ya böyle bir mektup yazması Evet. gerçekten çok duygulu da yani. Hocam izleyin bak. Evet. Bak basına bakışa bak. Çocuğa muhabire bakışına bak da hocam. Tepeden bakıyor. Tepeden Yani bakıyor. şu yüz hattı bile yani insan o çalışan emektar insana öyle yani Mesele ne biliyor musun hocam burada? evet. Türkçe Mesele konuşma. şu. Hayır, mesele şu. Hemen geliyorum. Derbi sonrası basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho stat çıkışında Galatasaray'ın kendisine ilgilediği Crying One paylaşımı hakkında sorulan soruya sinirlendi. Az önce gösterdim ya bir tane paylaşım vardı. Hemen getiriyorum. Hemen ekrana getiriyorum. Şu paylaşıma tepki göstermiş hocam. Bir dakika hemen buluyorum paylaşımı. Şu. Kitap şeklinde evet.
Kitap şeklinde hocam. Şu paylaşımdan dolayı göya sinirlenmiş de orada basın emektarı kardeşimize, arkadaşımıza gösterdiği tepki, utanmaz herif, arlanmaz herif. Sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? O her zaman böyledir hocam. O hiç değişmez o. Maalesef Terbiyesiz böyle herif. bir yani İşte bir gittiği insan takımlarda da bu tabii tavrı nedeniyle de tutulmuyor. Bir de hep sen kovuluyor kimsin diye yani. soruyor. Yani evet. Bir de Hep sen kovuluyor kimsin yani. diye soruyor. Adam Yani- oraya nasıl girecek basından olmasa? Elini kolunu Tabii. sallaya sallaya içeri girebilir mi zannediyorsun? Sen kimsin diye aşağılıyor yani. Sen kimsin diyor. Ya Aşağılayıcı bu nasıl bir konuşuyor. şey ya? Evet. Adam elinde Terbiyesiz mikrofon herif. var. Basın. Adam oraya boş şeyle giremez yani. Herkes giremez oraya. Evet. Evet. Tabii canım. Oraya girip o Mourinho'nun oraya o geçtiği yolun oraya yani Yok canım. akreditasyon olmayan basından olmayan Tabii. adam Tabii nasıl canım, girecek mümkün oraya? değil, sokmazlar ya, mümkün değil. Hayret Ya. bir şey ya. Sen kimsin? Öyle saçmalık. Soru mu olur ya? Ya Barış Bir Hocam, de şimdi dünya çapında hocasın göya ya. ya geçeceksin onu. Barış Hocam aslında o da çok iyi biliyor da, o da çok iyi biliyor onun basın mensubu olduğunu, şey olduğunu, kendi şeyini, kibirini, kendi şeyini, işte başarısızlığını oradaki bir gariban kardeşimiz, yani basın emekçisi kardeşimizden çıkarmaya çalışıyor. O acısını, sinirini oradan çıkarmaya çalışıyor. Ya hocam mesela Türkiye'ye çok iyi futbol adamları geldi. Ve Bak şu bu mesaj da çok ilginç. Yeni bir izleyicimiz. Evet Atlı hocam sen devam et de hani şey olsun. Şimdi bu türlü gelen futbol adamları Türkiye'ye bir futbol katmıştır. Böyle gençlere yetiştirmiştir. Geldiği takıma katkı sağlamıştır. Oyun düzeninde, futbol düzeninde, disiplin düzeninde ve Derval gibi bir insan gelmiş zamanda Türk futbolunu değiştirmiş bir adam. Bak sonraları gelmiş işte Miller gelmiş Beşiktaş'a, Gordon Mill, ondan sonra çeşitli hocalar gelmiş, Davumlar gelmiş ve bunlar hep böyle futbola katkıları olmuş. Değil mi? Yani elleri değmiş futbola. İnanın Ama bu maç sezon başlamadan önce öyle diyordu. Türk futbolunu ben diyor işte sadece buraya maç oynatmaya gelmedim diyordu. heh, Sallıyordu. benim lafı Hani getireceğim böyle yeri mi sen örnek olacaksın? böyle. Ve Buyurun ya. Mourinho inan Türk futboluna hiçbir katkısı olamaz. Olmayacak da zaten. Yani adam Türkiye'yi sevmiyor hocam. Sadece para için gelmiş. Burada zaman dolduran, gününü geçiren, işte zamanım geçsin, param gelsin, bunun derdinde. Yani Türkiye'de futbolunu hiç düşünmüyor. Türk futboluna da Mourinho'nun hiçbir katkısı olmaz. Olamaz da yani. Olmayacak. Ben bunu demek istiyorum. Yani yazık bu kadar paralar veriliyor. Gerçekten daha yapıcı hocalar vardır. Daha böyle gençlere yönelik işte Türk futbolunu yönlendiren, altyapıya önem veren hocalar var. Takımları takır takır oynatan futbol. İşte mesela Lukaskular geldi gitti zamanında. İşte Davumlar geldi. Daha geçmişlere gitmeyelim yani. İşte bunlar hocam futbol adamları böyle olur. Ama bir bakıyorum aralarında böyle gelmiş geçmiş gerçekten hiçbir şeye yaramayacak bir adam Mourinho'yu görüyorum ben. Gerçekten diyorum bak. Çünkü adamın öyle bir yapısı var hocam. Adam hiç umurunda değil ya. Bak şu basın Ya emekçisine oynattığı verdiği lafa bak. futbol çağ Evet. dışı ha ben sana söyleyeyim Evet. yani. Bak, Çağ harbi dışı. söylüyorum ya. Evet. Çağ dışı futbol ya. Alakasız futbol ya. Erbi'cim Yani çok sağ ol. Kesene bereket. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz ya. Çok teşekkürler Çok sağ ol. Erber kardeşim. Çok var ol Erbi'cim. Yayınımızı da izlediğin için teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kesene bereket. hocam futbol adamı basınla, seyirciyle, futbolcuyla, rakip taraftarları da kazanır. Rakip futbolcuları da sever. Rakip teknik direktörlerle Bravo. iyi anlaşan, iyi geçinen insanlardır futbol adamı. Ya Evet. Mourinho hocam kendi takımın yani kendi futbolcusu bile şu anda sevdiğine inanmıyorum bak Mourinho'yu. Bak söyleyeyim size. Mourinho'nun yani kendi futbolcusunu bile sevmediğine inanıyorum ben. Yani Evet. yazık. Yani yanlış bir teknik direktör bence. Daha böyle alt seviyelerde bir hoca getirseydi faydalı. Beşiktaş'ın hocası gibi falan. Bari en azından bir işe yarardı abiciğim. Mourinho şu anda Türkiye'ye hiçbir şey vermez. Fenerbahçe'ye zaten hiçbir katkısı olmayacak. Evet. Mutlu hocam kayboldu. Şöyle çok Yok, kısa. ben şu an yayındayım.
Yok yok. Mesajı getirince de kayboldun hocam. Evet. Teşekkür Şöyle. ederim Kenancığım. Allah razı olsun kardeşim. Siz de seviliyorsunuz. Şu Sağ olasın yoruma Kenan kardeşim. şu yoruma ne diyorsunuz? Kenan'ım sağ olasın. Evet, o yorumu daha önce zaten biz bundan Çok 3 hafta söyledik önce Uğur Bey. söyledik yani anlatmıştık Uğur kardeşim yani 6 ay süre biçilmişti yani bir şekilde gidilecekti. Galatasaray başarısından dolayı tebrik ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Uğur abim demiş Mourinho neden umursasın? Adnan hocam Ali Koç ile 5 dakika konuşunca 6 ayda 50 milyonu alır çıkar giderim demiştir diyor. Evet. Yani Aynen öyle. evet bak hocam dediğimiz gibi Galatasaray Saray evet. Saray'ı da manşete çıkardı. Resital diyor. Çok rahat, çok profesyonel. Kadıköy'de samba resitali sundu diyor. Yapay zekayla da bir şeyini yapmışlar. Evet, yani oradaki yayın başında söylediğimiz Alex'le konusu yani Alex'e tarzı futbolunu, tekniğini söylemiştik zaten. Gerçekten de güzel bir tespit yapmış yine yönetim Galatasaray Spor Kulübü ön plana çıkarmış yani Saray'ı. Evet. Evet. Şimdi Galatasaray yönetim bugün iyi çalışıyor hocam. Dikkat ettiniz mi? Evet, basın ya. Evet. Barış hocam oradakilerle artık bağlantıları kur yani gereğini yapalım yani. Hocam bağlantılarımız var da yapacağız hocam. Hepsini yapacağız. Az kaldı. Biraz daha şey yapacağız. Havaya girelim de şampiyonluk havasına tam girelim de ondan sonrasını yapacağız. Şöyle bakıyorum. Hocam şimdi Mertens de bir 10 numara. Szymański de bir 10 numara. Mourinho ne diyor? Hep basın mesela sorulduğunda falan. Szymański gibi Szymański ile oynarım diyor. 3 tane 3 Szymański tane ile oynarım diyor. Szymański ile oynarım diyor. Bugün bak 2 tane pozisyon oldu. Birisi Mertens'e, biri Szymański'ye. Szymański'nin tam çok daha rahattı. Topu sol ayağına getirdi. Oturtturdu, vurdu. Üstten out'a çıktı top. Yukarıya çıktı. Kaleyi bile tutmadı. Yani hani 10 numara zekası, 10 numara dediğimiz adam her zaman ne diyoruz biz hocam? Zeki adamdır, değil mi? Böyle Takımın beynidir, kalbidir deriz. takımın beynidir, kalbidir falan deriz, değil mi? Ama Mertens'ine bir pozisyon geldi. Ne yaptı Mertens? Ayağının topun altına girdi. Topun altıyla kalecinin üstünden aşırtmaya çalıştı. Yani o 10 numara oyun zekasını orada becerisini gösterdi. Ha top kaleye gitmedi, gol olmadı ayrı bir mesele. Ama hareketi, düşüncesi, oyunu okuması falan bu tamamen Mertens'in bir 10 numara oyuncusu olduğunun kanıtı. Yani göstergesi oluyor. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani Szymański, Mertens kıyaslamasında Adnan hocam ne diyorsun? Hocam zaten şimdi biz yayının başında da böyle ufak nüanslarla girdik. Şimdi Mertens 37 yaşında 10 numara. Szymański 25 yaşında 10 numara. Şimdi Mertens'in yaptığını Szymański yapamadı bugünkü maçta. Yani öyle de söyleyelim. Ve Mertens'in attığı golün haricinde hocam çok güzel ara pasları verdi. Defansa geldi yine top çıkardı bak farkındaysanız. O taç çizgisini o gerilerden çok toplar çaldı girdi. Mücadelelerin hep içindeydi Mertens. Ama Szymański bugün hiç yoktu. Ama Mourinho'ya sorduk mu 3 tane Szymański'm olsa yine oynarım diyor. Yani 3 Szymański ile yine oynarım diyor. Tamam da yani takım maç alamaz. Sen oyna. Sen oynaman hocam, söz konusu değil ki. Szymański ile oynayabilmesi için kompakt oyun oynaması lazım. Kompakt bir oyun yok Fenerbahçe'de. Anlatabiliyor muyum? Yani ara çok açıktı. Evet, ara çok açıktı. Yani sen açık. bu oyun şekliyle, bu oyun tarzıyla 3 tane değil 10 tane Szymański de olsa gene yapamazsın. Yani olmaz, gitmez hocam yani. bak biz yayının başında da dedik. Bak 4 tane defans. Bir de kaleci 5. Piret, Szymański, İsmail. Bunların üçü de hocam yani çalım atıp adam geçenler değil bunlar. Ya düşün kaç kişi yaptı? 8 kişi. Tadić çok kötüydü. 9 kişi. Hocam 2 kişi işte. Cico'yla ne diğer adı o şey. Onlar biraz uğraştı. Maxim. Onlar da zaten bal yapmaz arı gibi. 2 futbolcuyla futbol oynanmaz. Diğerler hep defans ağırlıklı.
Ve kendi evinde Kadıköy'de böyle bir oyun planı olmaz hocam. Yani bunu Galatasaray'dan korktuğunu gösteriyor bak. Bu apaçık Mourinho'nun Galatasaray'dan korktuğunu gösteriyor maçın başında. Bu kadroyla çıkması, bu oyun yapısıyla. Defansla forvet arası bomboş, çok uzundu zaten. Galatasaray bunu çok güzel yaptı, daralttı. Kompakt yani. Evet. Yani forvetle defans arası dardı. Galatasaray çok iyi bastı. Yani Bir de çok iyi yani. panikleme basma yapmadı hocam ha. Yok, Panikleme yok. baskı yoktu yani. Hocam Gayet çok yerinde, sağlam, çok çok soğukkanlı oynadı bilinçli bir de yani. Galatasaray. Soğukkanlı Evet, oynadı. çok Evet. soğukkanlı oynadı, Hocam sakin biraz oynadı. istatistiklere girecek olursak Tamam. toplam şut sayısında 24'e 13 Fenerbahçe önde. İsabetli şut sayısı 10'a 6 yine Fenerbahçe önde. Topla oynama 56'ya 44 Fener önde. Pas 433'e 346 Fener önde. Pas isabeti 78'e 76 hemen hemen aynı diyebiliriz. Faul 13'e 23 Galatasaray önde. Sarı kart 6'ya 3 Galatasaray önde. Kırmızı yok. Offside 6'ya 5 Fener önde. Kornerde 10'a 2 hocam Fener önde. Hocam ben şunu anlıyorum. Pas isabetinden yola çıkarsak pas isabeti hemen hemen pas ve sarı karttan hadi saymayayım, pozisyon gereği söylüyorum ben. Hocam pas isabeti haricinde diğer istatistiklerin hepsinde Fener üstün. O zaman bu ne demek oluyor hocam, Mutlu hocam? Sana göre ne oluyor? Yani pas isabeti eşit sayılır ama diğer istatistiklerin hepsinde sarı kartta hariç Fenerbahçe üstün hocam. Senin ne diyorsun yani Galatasaray'a 3 golü getiren 3-1'lik skoru getiren burada hangi istatistik sana göre? Ya Barış Hocam, şimdi normalde tabii Fenerbahçe kendi taraftarı ve sahasında oynadığı için beklentiler çok daha yüksek. Buradaki gol beklentisi bile, ben buraya notlarımda da vardı. 3.40'a 1.41 diye ben onu söyleyecektim hatta. Yani şimdi burada tamam, ikinci yarı biraz yani böyle sanki maçı tekrar şey yapmaya çalışır gibi bir, özellikle maç başında, ikinci yarı başında bir şeyleri oldu. Ama onun haricinde yani bence bu nasıl bir istatistik onu da anlamış değilim yani. Evet. Yani böyle bir istatistik, bence Galatasaray maçı kazanmadı. Fenerbahçe yani sadece kazanmadı yani. Fenerbahçe'yi ezdi sahada ya. Şimdi bu kadar net söylüyorum ya. Neyin istatistiği bu? Tamam, toplam şut bilmem şey falan. İstatistikte mi yanlışlık var diyorsun hocam yani? Ben Yoksa yani istatistikte yani yanlışlık olacağını düşünmüyorum ama yani nasıl, mesela burada engellenen şut yani var oyuna mesela. etkisi mi yok yani? Onu mu demek istiyorsun? Yani Tabii canım, istatistiklerin oyuna oyuna etkisi etkisi yok yok mu yani bu diyorsun yani? yani bu istatistiklerde yani ben Anlar oyunu futbol yani demek diyorsun değil mi? tabii Mesela ki, tabii ki. Torreira'nın attığı uzun şutta top direkten geri dönüp e, Livakovic'in Livakovic'e değip içeri girmesi falan, yani orada kopma anı falan, yani böyle düşünebilir miyiz yani? yani vallahi bilmiyorum yani, çok saçma buldum ben bu istatistiği yani. Bak şey de söylemiş, demiş ki şunu alayım da Mutlu hocam görünsün, onu yine alacağım ekrana. Aynen TTR'de öyle. ya o istatistik gerçek değil, son 15-20 dakika biz çekildik, öyle pozisyon buldular, top yaptılar. Maçın herhangi bir anında Galatasaray bu maçı kaybeder hissini vermedi, aksi Hiç ve vermez. rakibi ezdi demiş. Yani Çok benim doğru. söylediğimi Teşekkür söylüyor ederiz. yani, doğru Aynen. söylüyor. Mutlu hocam seninle aynı Evet, şeyde, fikirde. TT'ye Aynen. teşekkür ediyoruz yani. Sadece Aynen kazanmakla öyle. yetmedi yani, Galatasaray ezdi Fenerbahçe'yi yani. Hocam ben bir şeye daha takıldım bugün maçta. Yine notlarımda şöyle okuduklarımın üzerine çizerken şimdi gördüm. Hocam maçın 15. dakikasında Mertens'in İsmail'le Mertens yok pardon Mertens şu şeyinden, kaburgasından bir Evet. sakatlandı. Orada bir Evet. Evet. darbe yedi. Orada sakatlandı. Dakika 15 orada. Daha sonra hakem oyunu başlatmak isteyecek. Tamam mı? İstiyor.
İsmail hakeme geldi. İsmail hakeme geldi. Parmağıyla şöyle yapıyor. Bak. Şöyle yapıyor. Tehdit Diyor ediyor. ki parmağını sallayarak şöyle yapıyor. Ben yani notumu da aldım. Sakın topu onlara verme. Top bizde diye tehdit ediyor hakemi. Bak böyle. Hocam bu Fenerbahçeli oyunculara hayırdır ya? Abicim Ya hayır. bu- Hakem orada hemen çıkacak. Hakem orada hemen çıkacak. Diyecek ki kardeşim Sarı hakem kartını sen gösterecek misin? tabii. Diyecek, çekecek kartını Ya gösterecek. Mutlu hocam. Mutlu Bitecek hocam. olay. Bu Hangi kadar basit. hakem sarı kart gösterdi ki bunlara bu zamana kadar? Hiçbiri Ya işte göstermiyor ondan ya. dolayı şımarıyorlar ya. Ondan dolayı onu koz olarak kullanıyorlar işte. Hakemin Mert bize Hakan, Kadıköy'de Mert Hakan kart veremez diyor yani. yedek kulübesinde küfür bilmem ne terbiyesizce hareketler sarı kart. Öteki bilmem ne kart. Ya hocam önüne gelen Fenerbahçe stadında hakemlere parmak sallıyor. Ya bir tane delikanlı hakem yok mu çıkıp da bunlara cezasını kesecek ya? Hocam bu neyi gösteriyor biliyor musun? Hakem otoritesinin olmadığını gösteriyor sahada. Hakem gerçekten bence zaten ben yani korkuyordum bu hakemden. İyi ki Galatasaray hakeme ihtiyaç bırakmadı yani. Gerçekten e, farka gitti. Yoksa yani böyle baş başa işte dakikalar böyle beraber gidiyorsa Galatasaray'ı bu hakem yakardı bak söyleyeyim size. Yani hakem o kadar korkak, özgüven sıfır. Ya işte hocam yani üstünde talimatlar var. İşte Ali Koç korkusu. Bak İşte not almışım. bu işte. 51. dakikada Maxim Sanchez mücadelesi. Sanchez'e faul vermedi. Topu aldılar götürdüler biliyorsun. Orada Evet. sağdan topu Ayağına kesti bastı. falan. Evet. Aynen. Ondan sonra ne oldu? Pozisyondan sonra hoca faul değil de offside verdi. Yani offside'ın öncesinde Sanchez'e faul var orada. Faulü Evet. vermedi. Devam ettiriyor. Arkasından pozisyonunu sonuçlandırıyor. Sonra offside veriyor. Ya rezaletsiniz ya. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten yani bu performansınızla hiçbir şey yapamazsınız ya. Yazıklar olsun diyorum ya. Hocam Harbiden yazıklar olsun ya. ben neye üzülüyorum biliyor musun? Milyarlık kadrolar kuruluyor. Milyarlık hocalar alıyor. Dünya çapında hocalar geliyor. Ama hakemler inan yani 10 lira etmez. Bak. Bu hocalarla bu futbolcular yönetiyor düşün. Bu hocalar. Yani hakemler. Bence hiç kalitesinde klasında değiller. Yani artık bu hakemlik sistemi mi değişmeli? Ne yapılması lazım? Ben yine yabancı... Teknoloji çıkmalı hocam. Teknoloji çıksın ya. Ya Teknoloji kulak... geldi geleli hakemler şeyden düştü. Yani hakemlik meziyetlerini kaybetmeye başladılar ya. Hakikaten diyorum hocam. Yani iyice tembelleştiler ya. Karar Hocam bak vermekte evet. bak gene not almışım. 51 az önce söyledim. 57. dakika. Tadic Jakobs'a şöyle kalçasıyla bir pozisyon vardı. Böyle alttan kalçasıyla hava Evet. mücadelesinde. Faul da koydu. vermedi. Evet. Faulü vermedi hocam. Devam ettirdi. La arkadaş pozisyon gol olsa yani bunun hesabını nasıl vereceksin? VAR devreye hiç girmiyor. Bu maçta VAR hiç girmezdi çünkü VAR hocam Fenerbahçe kontrolündeydi bugün. Bak söyleyeyim. Ya inanılır gibi değil Ha. ya. Onur, Bu kadar saçma sapan pozisyonlar Yani hocam hakeme iş kalsaydı Galatasaray yerlerdi bugün diyorum. Bak söylüyorum size ya. Aynen. Hocam şeyde durum neydi? Ha. Bahislerde durum neydi? Bahislerde. Bahislere daha inmedik. Bahisler zaten uçuşuyor hocam maşallah yani. Barış hocam, Yani şimdi maçtan orayı da önce, konuşalım biraz. maçtan evet. özür diliyorum ben ona açıklama yapayım. Maçtan önce bahislerde Fenerbahçe 1.90 oranıyla Galatasaray'a karşı favori gösteriliyordu. Galatasaray'ınki 2.88 falandı. Beraberlikte 3 küsür falandı. Ancak maç başlamaya yakın Galatasaray'ın işte kadrolar şekillenmeye başladığı anda bir anda bahis Fenerbahçe'nin oranını yükselttiler. Tersine döndü. Galatasaray'ın şansını Fenerbahçe'ye karşı biraz daha iyi. Yok tersine de tam değil de yine Fenerbahçe favori gibi gözüküyordu ama oranını Fenerbahçe'yi yükselttiler. Yani saat 7'de akşam 7'de kadrolar açıklanmaya başladığında oranlar da değişti Barış Hocam. Hocam yani bu demek şu mu demek oluyor? Ben çok anlamam ama soruyorum. Galatasaray'ın gizli favori olduğunu mu
gösteriyor? Favori olarak Fenerbahçe'yi gösterdi bahis şirketleri ama Hocam o şöyle oluyor Mutlu hocam. Tamam. Sözünüzü Yani kestim Barış hocam. şimdi gizli favori orayı mı gösteriyor? Kadro açıklandıktan sonra diyorsun ya. hayır Ben yine onu Fenerbahçe'yi anlıyorum gösteriyor. yani. Yani şimdi orada bir 0.5 dilimlik Fenerbahçe'nin oranını yükseltince bu ne demek oluyor? Galatasaray'ın biraz daha ön plana çıkmış olduğunu gösteriyor yani. Galatasaray'ın oranını düşürüyor, Fenerbahçe'ninkini yükseltiyor. Ya ters orantı bu yani iddia oranı siz pek şey yapmıyorsunuz ama. Hocam şöyle Yok, oluyor. Mesela anlamıyorum da. 1.90 iken 2.80 dedin ya. Şimdi bu oranda belli bir rakama ulaşınca, oynanan rakam yani meblağ ulaşınca bunu artık değiştirmeye çalışıyor. Yavaş yavaş değiştiriyorlar. Anladın mı? Mesela belli bir atıyorum 1 milyar dolar 1 milyara ulaşıldı diyelim bu rakam. Şimdi bunu artık Galatasaray'ı biraz daha favori göstermeye çalışıyor. Yani 2.80'den işte 2'lere 1.90'lara düşürmeye çalışıyor. Bu sefer Galatasaray'a oynatmaya çalışıyorlar rakamları bak. Hep Evet. böyle yani parlak çekiyorlar yani. Güzel Tabii. tespitte bulundu. Evet. Parlak çekiyorlar. Yani her iki kalemde de onlar belli meblağlara ulaşıyorlar. Bunlar Evet. zaten maç esnasında da başladığı zaman da işte alt, üst, 2.5 zaten hocam asıl bombalar orada. Bu maç skorlarında. Bak bugün Galatasaray'ın maç öncesinde 2.5 üstte ne oynanmış? Çünkü 2.5 üstü çıktı yani. 4 gol oynandı. Ve maç oynanırken kaça çıktı? Bunlar hep tespit edilsin. Bakın neler döndüğünü o zaman görür insanlar. Rakamlar orada dönüyor hocam. Evet. Evet. Bu arada yayınımız hala 552 kişi maşallah hiç soluksuz izliyorlar. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Mesajlar yağıyor maşallah. Hiç Barış Hocam durmadı. ben şimdi farklı bir şeye değinmek istiyorum. Evet. Tamam, çok özür diliyorum. Yayınımızı beğenip kanalımıza abone oluruz arkadaşlar. 3000'e doğru abonemizi çıkartmamız lazım. Sonra 4-5 diye devam edeceğiz. Şimdi hep 3000'i söylüyorum ama yakında 3000'de olacaktır inşallah. Ondan sonra 4000'leri konuşacağız hep beraber birlikte. Buyur Mutlu Hocam. Evet. Şimdi puan sıralamasında Barış Hocam Hemen geleyim hocam oraya da. her ne kadar Fenerbahçe ikinci sırada gözükmüş olsa da aslında gizli ikinci Beşiktaş burada. Yani Beşiktaş 4 maç oynamış. Tabii 4 maç oynamış. Tabii. 2 maçı eksik. Yani orada tahmini farazi söylüyoruz. Hiçbir maçın garantisi yok ama 6 puan eklersek Beşiktaş Fenerbahçe'nin üzerine çıkmış oluyor. Yani bir de önümüzdeki dönem, önümüzdeki haftalar öyle söyleyeyim daha doğrusu. Hocam Eyüp'le oynuyor ha Beşiktaş yarın bu arada. Evet ya bu maç da tabii Evet. biraz kritik bir maç ama tabii bakacağız, izleyeceğiz yani. Şimdi önümüzdeki haftalar şimdi Fenerbahçe bu hafta kendi sahasında oynadı. Haftaya Antalya deplasmanına gidecek. Ondan sonraki hafta bay geçecek. Bak Fenerbahçe'de çok sıkıntılı bir süreç başladı. Ben açık söylüyorum. Bak şimdi bir Antalya deplasmanına gidecek önümüzdeki hafta. Ondan sonra bay geçecek. Sonra tekrar deplasmana Samsun deplasmanına gidecek. Ondan sonra Bodrum'da kendi evinde oynayacak. Trabzon'la Fener'i mi diyorsun hocam sen? Evet tamam, aynen öyle. Tamam, yani tamam. Fenerbahçe'nin daha doğrusu Fenerbahçe'nin yani önümüzdeki süreçte sıkıntılı bir şey bekliyor. Haftalar bekliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Antalya deplasmanı, bay, Samsun deplasmanı, Bodrum'la kendi evinde oynayacak. Akabinde Trabzon deplasmanına gidecek. Yani Fenerbahçe için 4-5 hafta bir sıkıntılı bir süreç başlayacak. Ben bu kadar net söylüyorum yani. Daha da puan kaybederse şaşırmayın yani. Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho hocam. Ben söyleyeyim size. Aynen öyle. Evet. Fenerbahçe'nin rakibi Evet. Mourinho. Ben de bir şey daha söyleyeyim Adnan Hocam. Fenerbahçe'nin rakibi Ali Koç. Ya o zaten başta biliyoruz. Ali Koç yani o rakip ikinci rakibi getirdi. Şu anda Bak Koç Uğur abi olduğu diyor için ki, de bu hafta içi ayrıca Avrupa maçları da var. tabii Doğru. o da başlıyor. O da var. Maçları da başlayacak. Evet. Yavaş ısınacak takımlar ama işte hocam işte Beşiktaş'ta geliyor gidiyor diyoruz ya işte hocam Osimhen gelince farkındaysan Beşiktaş'ın hepsinin morali bozuldu farkındaysan. O Embole'nin hepsi böyle düştü yani kardı düştü yani. Evet. Galatasaray Mutlu hocam Osimhen mesaj almakla sana.
Ahmet kardeşime Çok çok özür- teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Gözlükler işte artık yaşlanıyoruz kardeşim ya. Estağfurullah Kullanmak hocam zorunda ya. kalıyoruz Evet yani. Adnan hocam, kusura bakma ya. Yakın Araya biraz gözlüğümüz maalesef. latif atalım dedik. Evet. Evet. Yani işte o Osimhen'in gelmesi inan tüm rakiplere hocam bir modunu düşürdü. Bakın çok enteresan bir şey bak. Bir futbolcu nelere. Şöyle bir şey de var hocam. Çalışması var. Ultrasan Grubu Başkanlığında Ultrasan. Tüm Avrupa ve dünyadaki Galatasaraylar Osimhen'in bonservisini alması için Ocak ayında ya da sezon sonunda yönetime para toplama teklifi verdiler. Yani para Evet. toplama. Ya tabii böyle bir kampanya. Osimhen Galatasaray'a ısındı. Ben dedim ya hocam, Osimhen gitmez bu sefer ısındığı zaman. Galatasaray değişik bir kulüp hocam. Osimhen burada kendini buldu. Kendini adam yani tribünler seviyor. Şimdi şarkılar yazılmaya başladı. Ona da şarkılar armağan edilecek. Osimhen gitmez. Ben ne dedim? 50 milyon euro parayı bastırır Galatasaray alır demiştik. İlk başta değil mi? Geldiğinde Evet, ertesi gün. evet. Tutsun yeter ki. Yani bu Ultrasan böyle bir kampanya başlatıyor. İnşallah dur bakalım Osimhen de iyi sonuçlar alır, skorlar katkı sağlar. Barış Hocam, şimdi bu hafta sonu yani bu maç sonu itibariyle hafta sonu demeyeyim de özür diliyorum. Yarın da maçlar var. Şimdi Galatasaray ligin en skorer takımı oldu. Yani Evet. atmış olduğu 20 golle Golcü evet. evet ligin en skorer takımı oldu. Yani burada oynadığı maçlarda yani 3 gol, 5 gol yani arka arkaya böyle şeyler olunca goller üretince ilerleyen süreçte Galatasaray'dan yani sezon sonu diyeyim daha doğrusu bir gol rekoru gelirse de şaşırmayalım. Yani Hocam daha İnşallah. gol kralı kadroda değil, oynamıyor bak. evet Tabii, daha yani gol ben kralı bugün kadroda. özellikle bugün bu maçta Batshuayi yani girsin istedim yani gönlümden çok istedim yani böyle. Evet En azından hocalarım. belirli bir dakika alsaydı 80'den sonra girseydi çok iyi olacaktı ama kısmet bakalım yani. Evet. Muhabbet çok güzel. Konuşulacak çok konu var ama 1 saat 40 dakika olduk. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ahmet Yılmaz, cevabım hazırlanış itibariyle Sara'nın golü, hem vuruş kalitesi Evet. hem hazırlanışı itibariyle ve Sara'nın golü ve Saray'ı da maçın adamı olarak görüyorum. Sana Aslında da Barış cevabım Hocam olsun. 3 golün 3'ü de ayrı ayrı güzelliği var yani. Tabii. Üç gol de Hazırlanışı çok tabii. güzel yani. Aynen öyle. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı izlediğiniz, katıldığınız için sağ olun, var olun. İnşallah hep birlikte beraber büyüyeceğiz. Daha nice maçlara, tüm 3 büyüklerin, 4 büyüklerin, işte Avrupa maçlarından sonra falan böyle yayınlarımız olacak. Yayın akışımız son hızıyla devam edecek. Uğur abimiz hemen yayın için çok teşekkür ederiz. Bugün maçın yıldızı Okan Hoca'ydı. Aynen abi ya. Evet, Yani. aynen. Ama yayının her hocaydı ama yayının her daim yıldızı Kenan Şenlik'tir. İyi geceler, selamlar. Kenan'ımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet. Katkılarından dolayı Erbim'e de çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Allah kesenize Yerini daha doldursun. çok kazanç, yerini doldursun. Evet. Aynen. Sağlık, sıhhat versin Allah herkese. Sağlık, sıhhat. Buyurun Evet. hocam. Ben her şeyimi bitirdim. Kotamı. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Adnan hocam, Mutlu hocam, buyurun. Tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar bizden. Hepsine saygımız sonsuz. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar diliyorum. Herkese çok teşekkürler. İyi geceler. Allah'a emanet olun.